Ses, evet. Değerli misafirler, sizler de hoş geldiniz. Şöyle hemen hızlıca yerlerimize geçersek. Çok değerli misafirler, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin değerli yöneticileri, Atölye Festivali kıymetli yöneticileri, çok değerli hocam Dr. Kemal Spencer, evet, hocam. Değerli meslektaşlarımız, Ev Okulu Derneği'nin kıymetli gönüllüleri, Kültür Üniversitesi'nin kıymetli çalışanları. Hepiniz Dr. Kemal Spencer'la Magic Terapi eğitim programına hoş geldiniz. Çok değerli misafirler, öncelikle bugün bize ev sahipliği yapan İstanbul Kültür Üniversitesi'ne, onun kurumsal iletişim müdürü Sayın Nilgün Hanım'a, ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün salonu bize açtılar. Bugün ikinci bir etkinliğimiz daha var. Hatta orada da kaydı durdurmak zorunda kaldık. Çocuklu aileler de geliyorlar. Öğleden sonra da bir Magic Show gösterimiz var. Şimdi tabii merak ediyorsunuz, Magic terapi nedir, ne değildir? Bunu en güzel birazdan zaten Kevin anlatacak. Ama bizim ilk yaptığımız Zoom toplantısında da gördüğüm biraz şuydu. Nasıl masal terapisi var, nasıl sanat terapisi var, nasıl sinema terapi var, video terapi var. Aslında terapötik destekleyici bir beceri olarak kullanılan bir ekol. Ekolün kurucusu aslında bu şu an salonda. Amerika'da ve Avrupa'da aslında Türkiye'dekinden çok daha yüksek ötede bir rağbet görüyor. Özellikle çocuklarla, danışanlarla ve sınıf içerisinde öğrencilerle bağ kurulunda çok destekleyici bir beceri. Hatırlar mısınız bilmiyorum öğrencilik hayatınızda. Öğretmenler zaman zaman sınıf içerisinde çocuklar şimdi ders anlatmayacağım, askerlik hatıralarından bahsedeceğim ya da dedemin bir hatırasını size anlatacağım dediğinde bir anda ses kesilir, çıt çıkmaz öğrenciler pür dikkat öğretmene kesilir. Yani aslında dersten uzaklaştıkça sınıf güzelleşiyor arkadaşlar. Bu noktada çocuklara onların dikkatini çekebilecek yöntemlerle ulaşmak çok daha faydalı olabiliyor. Oyun terapisi aslında böyle bir şey. Çünkü çocukla oyunla bağ kuruyorsunuz. Burada da o Zoom toplantısı basit bir tip yapmıştı. Bir ipi işte şu iki parmağına geçirip şöyle kapattığında da diğerine geçmişti. Dedi ki bunu bir show olarak yapabilirsiniz. Ama bu çalışmayı aynı zamanda dikkat odaklanma ve konsantrasyon çalışmasına döndürebilirsiniz. Veya ince motor çalışması olarak da bunu kullanabilirsiniz. Yani elinizdeki malzemeyi nasıl kullandığınız önemli. Bu 3 saatlik eğitimin devamı var. Kendisi Amerika'ya gittikten sonra 7 saatte Zoom üzerinden bu program devam edecek. Bu noktada davetlimiz olarak bulunan, kendisine SMS gelmemiş arkadaşlara özellikle hatırlatıyorum. Lütfen Ev Okulu Derneği kayıt masasında ad, soyad, telefon, mail ve hatta TC'yi sonra alabiliriz. Almamız gerekiyor çünkü sertifikasyonda ederine onaylı bir sertifikasyon sürecimiz var. Orada gerekli ve Kavun özellikle de böyle birebir sizin çalışmalarınızı Zoom'dan görmek istiyor çünkü ödev sürecimiz var. Yani bu programın sonunda da bir uygulama bekliyor olacağız. Ben heyecanlıyım çünkü bu konuda Türkiye'de ilk defa bir çalışma yapılıyor böyle bir eğitimcilere yönelik. Tabii ki bu çalışmada yalnız değiliz. Bu çalışmada kıymetli bir kurumla da işbirliği halindeyiz. Atölye Festival'le birlikteyiz. 10 gündür aslında Atölye Festival devam ediyor. Ve özellikle özel eğitim ve ihtiyaç duyan, farklı gelişen çocuklara yönelik pek çok etkinlik yaptılar. Bu da aslında final günü, son günleri. Bu etkinlikte de bizlerle birlikte olduğu için ben öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum ve Sayın Hakan Silahsıoğlu'nu da şöyle bir yanıma davet etmek istiyorum. Hakan Bey. Belki biri ayrılmayacağım ama sizin de şöyle duygu düşüncelerinizi bir almak isterim. Buyurun. Herkese merhabalar. İsmim Hakan Silahsıoğlu. 2016 yılında bebekler ve çocuklar için Uluslararası Sanat Festivali olarak hepimizin çok iyi bildiği kelimeyi de ismimiz olarak gerçekleştirerek alarak Atölye Festivali kurmuş olduk. Atölye Festival bugüne kadar Meksika'dan, Amerika'dan ve Avrupa merkezli olmak üzere birçok ülkeden sanatçıları ağırladı ve çocuklarla nitelikli, çocukları ciddiye alan, onları birey olarak gören etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinlikler aslında sadece çocuklar için değil, performanslar ve atölyeler bazında, bunun yanı sıra eğitmenler için, ebeveynler için de gerçekleşiyor.
O nedenle biz aslında bunu sadece çocuklara yönelik bir etkinlik değil, daha kapsayıcı bir etkinlik olarak görüyoruz. Bu noktada da Kevin'le beraber, Dr. Kevin Spencer'la beraber yapacağımız çalışmanın, bugünkü çalışmanın umuyorum çok verimli geçeceğini biliyorum. Bu noktada Ev Okulu Derneği'ne böyle bir güzel işbirliğinde bizimle birlikte oldukları için, el ele verdiğimiz için teşekkür etmek istiyorum. Kültür Üniversitesi'ne de ayrıca ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bizim festivalimiz yani yarın bitiyor aslında. Bugün Kevin'in son etkinliği ve çok kıymetli. Kevin de çok heyecanlı şu anda bugün. Yarınki etkinliklerle festivalimiz bitiyor. Önümüzdeki yıl yine 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etrafında 3 veya 4 haftalık bir programla dünyanın farklı yerlerinden sanatçıları burada ağırlayacağız. Ev Okulu Derneği'ni ve hatta festivali sosyal medya hesaplarından takip etmeniz dileğiyle hepinize iyi bir program diliyorum. Başarılar, sağ olun. Ben bir kıymetli ismi daha anons edip sonra Kevin'i birlikte davet etmek istiyorum. FİDAN, Ev Okulu Derneği'nin genel müdürü. Alkışlarınızı onu da tabii aramızda kıymetli misafirler var. Kolejlerden, milli eğitimden, Malatya'dan, farklı şehirlerden gelen misafirlerimiz var. Malatya'dan gelen arkadaşımız Yusuf seni bir görsün arkadaşlar. Yusuf'la özellikle tanışmanızı istiyorum. Neden? Çünkü bence Yusuf, Kevin'in Türkiye'deki mirasçısı, varisçisi olabilir. You can translate. Neden? Kendisi bir psikolojik danışman ve bizi Ankara'ya davet etti UPÖ etkinliğine. Dedi ki, Musa hocamla da birlikteydik. Hocam sizi alabilir miyim? Şöyle bir iki bir şey göstereceğim. Dedim herhalde genç bir arkadaş şey yapacak yani tanışmak falan istiyor. Tabii dedim buyur falan. Dedi ki şöyle kartları bir açtı. Dedi ki seç bir tane. Sonra ben seçtim. Sonra dedi ki o kartı cebine koy ve karta dedi imzanı at. Kart burada ama. Kart cebinde. Sonra dedi ki bendeki kartlardan bir tane seç. Bunun gibi bir numara. Ah benim imzaladığım kart onda. Yani dedim ki Yusuf ne yapıyorsun sen? Hocam dedi ben bunu çocuklarla bağ kurmak için kullanıyorum. Yani aslında Kevin'in yaptığı şeyi bir anlamda bunu kullanmış. Onun için özellikle davet edip dedik ki Kevin'le tanışman lazım senin. Ve yanında da bazı malzemeleri var. Arada da size böyle bireysel olur mu? Etrafına gelirlerse yaparsın. Yani dibiniz düşecek öyle söyleyeyim ama orada hakikaten çok bizi şaşırttı. O kartları saklıyoruz bu arada. O kartları saklıyoruz. Musa hocam da saklıyor. Yani çok düşündüm. Yani bayağı düşündüm. Araçları bulamadım ben. Yani nasıl yapıyorsun? Değerli arkadaşlar, Musa hocamla ekip olarak birlikteyiz. Özellikle yine Amerika'dan bir misafirimize yaptığımız bir çalışmamız daha var. Doktor Mehmet Fuat Ulus'la sinema terapi eğitimimizde özellikle hatırlatıyorum. Kendisi sineterapi'nin dünyada kurucusu. İsimlere dikkat ederseniz ekollerin kurucusu. Kendisi 80 yaşında. Biz Doğan Hoca'yla tabii başladık çalışmalarımıza. Ev Okulu Derneği olarak kurumsal başkanımızdı. Ama işte ömrü vefa etmedi. Böyle değerli isimlerin de bilgilerinden istifade etmek lazım diye düşünüyorum. O çalışmayı da size hatırlatmış olayım. O zaman yüzümüze çağıracağız. Değil mi? Kevin'i. Geri sayım yapalım. Sonra Kevin'i sahneye alalım. Evet. Müziğimizi de açabiliriz. Çok ciddi kahramanlıkları oldu ülkeye. Bu anlamda çok ciddi destekleri oldu. Kendisi aramızda. Onu verdiğinizde teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızla aramızda çok teşekkürler. O halde müziğimizi de başlatabiliriz. Thank you. Wow. That was quite an introduction. Thank you all for being here. Thank you, Hakan. Yui, thank you very much. I thank you, all of you, for being here.
teşekkür ederim. Hepinize geldiğiniz için. Hakan'a teşekkürler. Bu büyük kalabalık için de teşekkür ediyorum. So you can probably tell my Turkish is not very good. Muhtemelen benim Türkçem çok da iyi değil. I know a couple of words now after 10 days. Merhaba. Teşekkür. Teşekkürler. Kalash. See, not even that one. So Ayça has been with me, literally by my side for the last 10 days, helping me make sense. Ayça benimleydi 10 gün boyunca. Gerçekten yanımdaydı ve bana yardım etti. Yaptığım her şeyde yapabilmeme yardımcı oldu. So I'm going to apologize right from the beginning that I'm not able to make this presentation in Turkish. I apologize. Özür diliyorum bu sunumu Türkçe yapamadığım için gerçekten üzgünüm. But she's going to help. Ama o bana yardım edecek. Ama benden de çok mutlu olmayın lütfen. So I should point out my notes in my hand. Elimde notları var. Benim de elimde notlar var. Because I also have a disability. Sorry. Because I also have a disability. Çünkü benim de bir farklılığım var. ADHD. Dikkat bozukluğu. Yes. Dikkat bozukluğu. So if you see me put this down, Sorry. if I lay this down Okay. for very long, Eğer onu çok uzun süre bıraktığımı görürseniz, somebody needs to tell me to pick it back up again. biri bana hatırlatsın onu oradan geri almam gerektiğini. Otherwise, we will be here all day because I'll just keep talking. Bugün uzun bir gün olacak çünkü sadece konuşacağız. Okay? Presentation. Yes, can we switch me over here? So today we're going to talk about how magic tricks can be used with a lot of different kinds of people. People with disabilities and people that we would call typical or normal, people with normal abilities. Bugün magic terapinin nasıl kullanıldığını konuşacağız aslında. Farklı türde insanlarda hem farklılıkları, işte rahatsızlıkları olan insanlarda hem de tipik dediğimiz ya da normal diye tanımlayabileceğimiz türlerde. I've had the privilege of being able to speak to professionals in over 60 countries around the world. Bu konuşmayı aslında 60'ın üstünde ülkede, over 60, 60'ın üstünde ülkede yaptım. And the very first question people always ask me is, what is magic therapy? Ve en önemli ve en çok sorulan soru, nedir bu magic terapi? We've heard of art therapy, or music therapy, or drama therapy, but what is magic? Biz aslında sanat terapisi, müzik terapisi, drama terapisi bunların hepsini duyduk. Ama magic terapisini duymadık. Nedir bu terapi türü? So that's what we're going to really explore and talk about today. Sorry? Hocam That's kamera what we're kapandı, gonna yayın really kesildi tamam. Okay. talk about, explore, dig deep. Biz gerçekten bunun tanımın aslında derinlerine ineceğiz. So quickly, I want to tell you a little bit about who I am and what I Hadi do. yapayım. Hızlıca size kim olduğumu ve neler yaptığımı anlatmak istiyorum. So like many of you, I have many roles in my professional career. Benim de hayatımda çok farklı rollerim var. I'm a professor at Carlow University in the Department of Education in the USA. Carlow Üniversitesi'nde özel eğitim alanında profesör olarak çalışıyorum. I work with the U.S. Department of State as a Fulbright specialist. Fulbright, for a magician, right? I don't. Yes. Company. For a magician or arts company. Arts. Çok büyük, Fulbright Press aslında çok büyük bir sanat şirketi. I'm a research consultant in the occupational therapy program at the University of Alabama. Ergoterapi alanında araştırma ve danışmanı aslında Alabama Üniversitesi'nde. Yes. But my best job is that I'm a magician. Asıl benim en büyük işim, ilk Yayın geri işim, ben bir açıldı tamam. sihirbazım. And because I'm a magician,
that gives me more credibility to actually talk about what magic therapy is. Again, please, sorry. More credibility, more. Çok yaratıcı bir şey olduğu için aslında magic ve sihirbazlık yapmayı çok seviyorum. There you go. Kullanıyorum. So for more than 25 years, my wife and I traveled with a large theatrical illusion show. 20 yıldan fazla süredir eşim ve ben çok fazla ülkede magic show'lar yaptık. The very first time I came to Istanbul was with my big show at the Tim Show Center. İstanbul'a ilk geldiğimde çok büyük bir şovla geldik. 2011 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve Tim Show Center'daydım. Where I made people disappear. Sorry. Where I made people disappear. Ve şimdi burada karşınızdayız. Cut my wife in half. Karımı ortadan ikiye ayırdım. Yes. Bazı şeyleri yok ettim. Threw my body through the blades of fans. Walked through a wall. Yes. All of those kinds of things. So in 2015-2009, we were named International Magicians of the Year, and then we decided to retire. 2009 ve 2015 yılları arasında Uluslararası Sihirbazlar Ödülünü aldılar ve 6 yıl boyunca gerçekten çok uzun bir süre çalıştılar. Sonrasında çok yoruldukları için emekli oldular. So many times people wonder, what exactly am I talking about when I talk about magic? Çoğu zaman insanlar merak ediyor, hani ben magic'ten bahsettiğimde, sihirbazlıktan bahsettiğimde ne demeye çalıştığımı. Because it's the difference between what's real and what we think is real. Çünkü aslında bir tarafta düşündüğümüz bir gerçeklik var, bir tarafta da olan bir şey var. So I'd like to show you what I mean. Şimdi size ne demek istediğimi göstereceğim. When I left my hotel this morning, Otelden çıktığımda bu sabah I stopped off at the front desk and I picked up a newspaper. bir tane gazete aldım. Actually, I'm not sure if it's a newspaper or if it's just about football. Aslında bu bir futbol gazetesi. Her üstünde olanlar sadece futbolla ilgili şeyler. And I can't read it, but I know you can. Ama ben bunu okuyamam. Siz yapabilirsiniz. So what I want you to do is, I want you to remember something as we thumb through the page, that page. Sorry? Just remember something. Sadece burayı hatırlıyorum. Soccer, Bunları görebiliyorum. soccer, Bunları hatırlayın. Aklınızda tutun. soccer, Ya, futbol, hepsi. football. Scores. Skorlar var. Futbol tahminleri. Hepsini hatırlayın. Unutmayın. Yeah. A lot of football. So this is real. This is reality. Bu gerçek. Gerçek olan. Gerçeklik. But watch closely, because what I'm going to do is not real. İyice dikkat edin çünkü bu tam da gerçek olmayabilir gördüğünüz. And it's actually easier for me to do this than it is to try and explain. Bunu yok etmenin kolay bir yolunu göreceğiz. Some of you, Bazılarınız, not all of you, hepiniz değil. think you are seeing me tear Hayır, this newspaper. bazılarınız benim gazeteyi yırttığımı düşünüyor. But is it reality? Ama bu gerçekten Or is it gerçeklik not? mi? Yoksa değil mi? Yes? Some of you think you see torn up pages of the newspaper here in my hand. Bazılarınız elinde çok fazla gazete kağıdı ya da gazete parçası görüyor. But is it real? Ama gerçek mi? Or is it not? Ya da değil mi? Some of you think you can hear Bazılarınız duyabiliyor bu sesi. the newspaper tear. Ya, No? yaratılışını bir gazete kağıdının. But is it real or not real? Ama bu gerçek mi değil mi? Önemli olan bu. Maybe this is the difference between reality Belki bu değişiktir çünkü and illusion. realite denen, gerçeklik denen şey 1, 2, 3. Oh. Real or not real? gerçek ya da değil. Back. Aynısı. Gazete kağıdı. Hepsini hatırlayın. Göstermiştim zaten size. Aynı. Oh. So this is what we're going to be talking about today. Bunu yine konuşacağız.
konuşacağız bugün. As people who believe in the arts, İnsanlar, bizim gibi insanlar sanata inanır. like Hilmi and Hakan, Hakan ve Hilmi gibi. we believe that the arts have the ability to change, to challenge people, to change people. Sanatın yapabilecekleri insanları değiştirebilir. And today I live in a very interesting world. I live in both academia Okay. and the arts. Ve ben bugün aslında iki farklı dünyada yaşıyorum. Bir ucu akademide olan, bir ucu sanatta olan bir dünya yaşıyorum. But both worlds are very, very different. İkisi de birbirinden çok farklı. Academics live in a world of objectivity and data. Ya aslında akademide nesnelliğe ihtiyacımız vardır. Artists are subjectivity. Yes. Sanattaysa öznellik, daha duygusallık, önemli olan bunlardır. Academics are very quality. Yani akademide sayılabilir şeyleri yapmanız lazım. Bunlar için aslında araştırmalar yapmanız, belki onları verilere dökmeniz lazım. Artists, very quality, very quality. Ama artistler işin niteliğiyle ilgilenirler. Academics want to measure everything. Akademik insanlar her şeyi ölçerler. How does magic change a child? Biz magic'le biz nasıl bir ölçüm yapabiliriz? How does dance change a child? Aslında ikisi arasında nasıl bir dans How does music yapabiliriz? change a child? Music. How does music change a child? Çocukları mesela müzik nasıl değiştiriyor? Academics want to measure that. They want to know. Akademik insanlar bunu ölçmeye çalışıyorlar. Bunun için uğraşıyorlar. Artists, we don't want. We just want to see how it happens. Biz artistler bunu istemiyoruz, ölçmek istemiyoruz. Sadece aslında neyin olduğunu görmek istiyoruz. But sometimes those of us who work in education or in healthcare forget how important the arts can be in promoting and protecting human health. That's a lot. You speak so well. Sorry. Sometimes people in education and in healthcare Sağlık alanında çalışanlar ve aslında eğitim alanında çalışan insanlar genellikle bazen forget how important the arts can be. sanatın ne kadar önemli olduğunu, çocukların ya da insanların hayatlarında önemli olduğunu unutabiliyorlar. There we go. That was good. So what does magic therapy look like? Peki, magic terapi nasıl işler, ne yapar? It looks like this. You won't believe it, as strange as it sounds, extraordinary magic follows you around, and the camera can't catch it, you won't see. So why does magic work? What is it about the art of magic? Peki neden magic işe yarıyor? One of the first things I think is so important for all of us to know is magic has been around for a very, very long time. Magic aslında hepimizin düşündüğünden çok daha büyük bir geçmişte. As old as music, as old as dance, as old as art.
sanat kadar, müzik kadar, dans kadar büyük bir geçmişe sahip. It's not new. It's been around thousands of years. Yeni değil, aslında gerçekten binlerce yıl geçmişi var. We know 15,000 years ago, cave drawings showed magicians performing for the villages. 15,000 years ago. 50.000 yıl öncesine dayanan mağara çizimleri aslında bunlar. Ve bir sihir numarasının resmi. 5,500 years ago. 55. 100 years. 3,500 BC. Oh my Yeah. God. We have magicians performing on the Pharaoh's courts. Sorry. Magicians performing for Pharaoh. Sihirbazların resimleri antik Yunan ve The oldest magic book in the world dünyadaki en Milattan önce 9. yüzyıl. 970. Yeah, 1000 BC. Yeah, Yes. 1000. Yes. Magicians were parts of theater, Aslında sihirbazlar tiyatro gibi çalışıyorlar. but the big thing to remember is that magicians are amazing problem solvers. Aslında düşündüğünüzde sihirbazların çok önemli bir problemi. And made considerable contributions to modern civilization. Many contributions to modern life. Bütün aslında çalışmalar modern hayatın içinde ama aslında sihirbazlık bunun dışında. A magician invented the parachute. Ve sihirbazlar paraşütten atlıyor gibiler. Vending machines. Bunlar da aslında sihirbazlardan gelen şeyler. Pay toilets. I know. And the technology that we use to show movies. Şov dünyasında kullanılan teknoloji teknikleri aslında magicianlardan gelen, sihirbazlardan gelen. I think people sometimes have the wrong idea about magic. Sorry. I think people have the wrong idea about what magic is. Bence insanların gerçekten sihirbazlıkla ilgili çok büyük yanlış düşünceleri var. They expect a man on the stage with a cape and a mustache. Hepiniz aslında burada bir pelerini olan, işte bıyığı olan, elinde bir şey olan birini bekliyorsunuz. We throw our hands, there's giant smoke and something magical. Ve bu dumanın içinden çıkan, bir sürü şeyler yapan ve bir şeyleri yok eden birini bekliyorsunuz. That's what we think of when we think of a magic trick. Ama aslında magic trickleri sadece bundan ibaret değil. Ve bu değil. But this is, I'm here without a cape or a mustache. Ve ben buradayım, bir pelerinim yok, bıyığım yok, karşınızda duruyorum. Because those of us, Yusef, those of us who grew up doing magic when we were little, we understand what it means to do a magic trick. Çünkü ben ve benim gibi, Yusuf gibi insanlar biz küçüklüğümüzden beri aslında magic numaralarının nasıl yapıldığını anlamaya çalışıyoruz, merak ediyoruz. It is the attraction of knowing a secret. Bu aslında o numaraları, o sırları anlamakla, onlara etki etmekle ilgili. Being able to have an audience. Sorry. Being able to have an audience. Buradaki herkesle beraber bunu deneyeceğiz. Tell you all a story. Size bunun hikayesini anlatacağım, öğreneceğiz. Something very interesting and different. Gerçekten çok ilginç ve farklı şeyler yapıyorlar. Like this. Bunun gibi. When I was a kid, Ben küçük bir çocukken every magic trick looked like this. bütün magic numaraları, bütün sihir numaraları buna benziyordu. A fancy painted box. Böyle güzel, renkli, boyanmış bir kutu. But when we wanted to make it really special, really magical, Gerçekten bana o kadar magicsel, sihirli geliyordu ki anlatamam. we put dragons on the side. Eğer bir şey yoksa üstlerine, kenarlarına dragonlar çizerdik.
Or we paint Chinese characters all over Ya the da box. Çince Çince gibi görünen harfler, alfabeler kullanırız. Because that meant it came from someplace far away. Çünkü çok uzaklardan geldiğine inanıyorduk. Çok uzaklardan geldiğine kendimizi de inandırmaya çalışıyorduk. O And yüzden it had special magical powers. ve kendimize gerçekten çok özel, böyle çok güzel bir magic kutusu, sihir kutusu yaratıyor. I wanted to show all of you this little box Şimdi hepinize bu küçük kutuyu göstereceğim. Küçük sihir kutusunu göstereceğim. because it reminds me of so many people I've come to know. Brings to mind. Okay. Çünkü hepinizin aslında benim aklımın içindeki ve kutumun içindekini tanımlamasını istiyorum, görmesini istiyorum. People with disabilities. İnsanlar bazı farklılıklara sahiptir. People who don't quite fit in because society has decided what this box should look like. Ve o farklılıklara sahip olan insanlara biz belli başlı kalıplarla tanımlarız. So we take people with disabilities and we put them inside the box. Ve bazı insanlar o farklılıkları olan kişileri bu kutuların içine koyarlar. But as long as all of us keep defining what this box is, deciding what this box is, Ve bu kutuların içinde ne olacağını aslında çoğunluk karar veriyor, bizler karar veriyoruz. only certain things will fit inside. Sadece tek bir bakış açısı var aslında bu kutuların içinde. Only certain people will fit inside. Sadece bazı insanları içine kastediyoruz. For all of you who work with children with disabilities, you understand. Bütün burada olan insanlar, farklı çocuklarla çalışan herkes benim ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor burada. Over the last few years, we've been changing that perspective. Geçen son yıllarda bizim bakış açılarımız, perspektiflerimiz gerçekten değişmeye başladı. Değişti. What exactly is the box? Gerçekten aslında bu kutu ne? Who exactly is supposed to fit inside? Yani aslında bu kutunun içine koyduğumuz şeyler neler, kimler? Maybe we've had that completely wrong. Belki sadece tamamıyla yanlış yapıyoruz. Maybe it's not about the people at all, Belki insanlar sadece bundan ibaret değildir. but our perspective that changes everything. Ama bizim perspektiflerimiz her şeyi değiştirebilir. Sometimes it takes a different way of looking at things. Bazen bazı şeylere bakmanın farklı yolları vardır. And now maybe all of you understand the appeal of magic. Belki şu an hepiniz anlamaya çalışıyorsunuz bu magic numarasını, bu durumu. Why we find these things interesting. Bazılarınıza çok farklı geliyor, farklı bulunuyor. And from far, far away. Ve düşündüğünüzden yine de çok çok uzakta. I have learned Ben öğrendim. to look at children with disability with new eyes in a different way. Bu çocuklara, farklı çocuklara farklı bir gözle bakmanın yolunu öğrendim. I've learned sometimes teaching them a simple little magic trick Bazen sadece onlara küçük bir magic numarasıyla bir şeyler öğrettim. can completely change their perspective, Ve bu onların kendine olan bakış açısını bile değiştirdi. can look at themselves in a completely different way, Kendilerine baktığında gerçekten tamamen bambaşka bir şey görmeye başladılar. and to focus on what they can do and not what they can't do. Çünkü sadece aslında neyi yapabildiklerine odaklanmaya başladılar, neyi yapamadıklarına değil. My teacher, my magic teacher, Benim sinirbazlık öğretmenim, had a very specific formula for learning a magic trick. magic numaralarını öğrenmek için çok basit bir basit bir yolu vardı. He would say the difficult must become habit. Zor olan alışkanlık haline gelmeli. Habit becomes beautiful. Alışkanlıklar güzeldir. Beautiful becomes magic. Güzel olan da sihire dönüşür, sihir olur. We all follow the same thing. When we learn a new task, Hepiniz bunu takip edebilirsiniz. Ve yeni öğrendiğiniz şeylerde we work and work and work until it's a habit. çok çalışıp bunu bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Children with disabilities,
work and work and work until it's a habit. Ve farklılığı olan çocuklar bunları sürekli yapa bir alışkanlık haline getirirler. And once we all know the steps, the routine, Ve hepimiz belli bir alışkanlık haline geldiğinde, o adıma geldiğinde, rutine geldiğinde then we perfect it, we refine it. Perfect. Yeah, okay. Bu gitgide daha iyi bir hale, gerçekten mükemmele doğru gidecek. Until it becomes beautiful, Gerçekten güzel olana kadar. till it's easy. Çünkü onlara kolay bir şekilde anlatın. And then once it's easy, we can focus on making it magic. Ve onlar bunu yapmaya, anlamaya başladığında sadece o sihirbazlık numarasına odaklanıyorlar. So let's talk about that for a minute. Because I was talking earlier with some of the students about what magic therapy is, because you may have heard that term before. Today, right? Yes. Aslında bu gösteri başlamadan önce buradaki öğrencilerden birkaçıyla konuştum ve onlar da duymamıştı. Hani onlara sordum ve duymamışlardı magic terapinin ne olduğuyla ilgili bir şey. And if you would go to Google magic therapy, Ve gidip Google'a sorduğunuzda magic terapiyi, a lot of what you would come up with would be me. belki karşınıza başlamış. But you may come up with other things called magic therapy too. There may be other things that call themselves magic therapy. Other projects. Other project. Ama başka projeler de bulabilirsiniz. Magic terapi ile ilgili başka şeyler de bulabilirsiniz. So it's important to know what we're talking about when we talk about magic therapy. O yüzden de bu bir problem oluşturuyor aslında. Magic terapi ile ilgili tam olarak ne yaptığımıza dair ortak dil eksikliği aslında. We need to have a very clear description, explanation of what it is. Aslında çok önemli olan şey gerçekten bizim bunu tanımlamamız gerekiyor ve eksiklerimizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Otherwise, we never understand its purpose. Ve amaçlarımızı, goals. Amaçlarımızı kesinlikle net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. So we know magic tricks can be used two different ways. Magic numaraları yapmanın iki farklı yolu var. Passively and actively. Pasif yolu ve aktif yolu. When you watch someone do a magic trick, like just watching me, that's a passive approach. Pasif bir şekilde öğrenmek aslında birini izleyerek magic yöntemleri, magic terapi yapmaktır. Yani aslında şu an sizin Kevin'i izlediğiniz gibi siz şu an pasif öğreticilersiniz. But when you just watch, it does these things. Ama yine de bunları yaparken, siz izlerken anksiyeteniz azalıyor, uyum ve güven oluşturuyorsunuz, çevre uzmanlığını artırıyorsunuz aslında. Çünkü her şey kontrol ediyor olmanız lazım o sırada. Seçim ve özellikle aslında karşı tarafa yine bir seçim veriyorsunuz bazen. Bazı numaralarda hadi sen seç, hadi sen göster gibi. Duygu ve benlik kavramını geliştiriyorsunuz. Çünkü karşınızdaki kişi ya da çocuk o yaptığı şeyden çok eğleniyor, çok etkileniyor ve aslında bu çok interaktif bir şeye dönüşüyor. Yani, Yes. So when I came out with the newspaper, mesela gazete numarasında olduğu gibi. all of you know what a newspaper is. Hepiniz gazetede ne olduğunu biliyorsunuz. So instantly, a reduction in anxiety. Sorry? A reduction in anxiety, the first one. Hepinizin anksiyetesi yavaş yavaş düşmeye başladığını anlamaya çalışıyorsunuz. You know what it is. It's familiar. Çünkü çok böyle tanıdık geldi. And as I tear the newspaper, Sonra yırtmaya başladım kağıtları. we make a connection. Sizinle beraber iletişim kurmaya başladım. You watch me, Beni izlediniz. right? And then it goes all the way through all of these. To watch a magic trick, at the end, Hepiniz aslında o magic numarasının sonunda gibi bir hale geldiniz, şaşırdınız. so watching a magician perform takes you through a lot of different things. Aslında magic numaralarını izlemek birçok farklı etkiler sağlıyor. But when you teach a magic trick to a child with a disability, Ama bir çocuğa magic numaraları öğretmeye başladığınızda that's an active approach. bu aktif yaklaşım oluyor. They are learning how to do the magic trick. Onlar gerçekten farklı yollarla magic'i öğreniyorlar. And it works on cognition, İlişkileri gelişiyor, communication, gerçekten iletişimleri artıyor, motor skills, motor becerilerinde gelişme gerçekleşiyor, social skills, sosyallikleri artıyor, sosyal skiller geliştiriyorlar, creativity or adaptive thinking, yaratıcı düşünmeye başlıyorlar.
And this can be 4 years old, this can be 14 years old, this can be 40 years old, this can be 100 years old. Onlar 4 yaşında olabilir, 9 yaşında olabilir, 14 yaşında olabilir, 100 yaşında bile olabilir. It's all the same. Hepsi için geçerli bu. So what we define magic therapy as is that. Magic terapiyi basit sinir numaralarının klinik bir ortamda terapötik kullanımına dikkatle tasarlanmış sistematik bir yaklaşım olarak tanımladıklarını aslında American Occupational Therapist, Yes, right? yes. Amerikan Ergoterapistler Birliği bunu söylüyor aslında. So the question that many people ask me when I'm done with the presentation is how did I start working with kids with disabilities? How did I start working with kids? Okay. Çocuklarla çalışmaya nasıl başladın? So I would say this. Bu oldu. This was my car. Bu benim arabam. I was hit by a truck. Traktörle Had a closed brain injury beynim kapalı bir şekilde hani and a spinal cord injury. ve yürüyemediğim bir süreçte I was in the hospital for a year, hastanede bir yıl geçirdim. relearning everything Yeniden her şeyi öğrenmem gerekti. because the damage was so bad. Çünkü benim beynim gerçekten çok sıkıntılıydı. It was long, Gerçekten uzun bir süreç and it was very hard, ve çok zordu. but mostly it was very boring. Ama çok önemli bir şey oldu. Picking up a marble, dropping it in a glass, Bir şeyi alıp bardağın içine koymak gibi bir şey bile çok zordu. taking a peg, putting it in a board, Bir şeyi alıp tahtaya takmak aslında belki daptiye gibi bir şey. O very, bile. really boring. Ve çok sıkıcı bunlar. So when I was released from the hospital, the first thing I did was pull a book off my shelf of magic tricks. Ve ben hastanedeyken ilk defa ufak bir magic numarası yapmayı denedim. And I learned that simple little magic trick, and I took it back to the hospital with me. Ve çok küçük bir magic numarası öğrendim ve bu benim hastaneden gitmemi sağladı. Now I couldn't pick up a marble and drop it in a glass. I couldn't do that. Ve ben aslında bir şeyi alıp bardağın içine atamadım bile. Yapamadım. But I asked my therapist to just watch, Ve sadece terapistime dedim ki sadece beni izle. and I did a magic trick. Ve kendi magic numaramı yaptım. And she went, "What? How did you do that?" Ve o bir anda nasıl yaptın bunu demeye başladı. At that moment, I felt like I was no longer broken. Ve o andan itibaren ben kırgın değildim. I got this. Maybe you can do everything this field. Yes. Yeah. Yes. Ve ben o andan itibaren her şeyi yapabileceğimi hissettim. So, because of my own disability, I understand what people with disabilities, the frustration they feel every single day. Çünkü benim farklılığım gibi birçok insanın yaşadığı farklılıkların, kırılmaların ve sıkıntılı durumların yaşandığını her gün biliyorum. Because I felt that frustration. Çünkü ben o frustration, o sıkıntılı anı, o sinirden önceki anı, öfkeyi yaşamışım. I knew what it was like to be told not like that. Ve biliyorum aslında hayır öyle değil denmenin nasıl bir şey olduğunu. Do it like this. Bu şekilde yap. But when I did the magic trick, it was like, wow, I can do anything. Ve ben bir magic numarası yaptığımda gerçekten wow ben her şeyi yapabilirim diye düşündüm. And now when I teach kids to do a magic trick, it's the same feeling. Ve şu an çocuklara magic numaraları öğrettiğimde gerçekten aynı şeyi hissediyorlar. They go, wow. So because of my accident, I worked with some therapists. Çünkü benim kazamdan sonra ben bazı terapistlerle çalışmaya başladım. To develop a program that uses simple magic tricks as a fun way. Magic numaralarının terapiye eklendiğinde nasıl eğlenceli bir yol oluşturabileceğiyle ilgili bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. For people to reach their goals. For people, a fun way for people to reach their goals. İnsanlar için gerçekten eğlenceli ve çok yönlü bir şey yaratmak. So the first group, I didn't work with kids.
Ben hiç çocuklarla çalışmadım. Kids scared me. Çocuklar beni korkutuyordu. Little kids were really frightening to me. Küçük çocuklar gerçekten ödümü kopartıyor. So I started with older people, O yüzden daha büyük yaşta insanlarla çalışmaya başladım. people who had a stroke or an accident. Kaza geçirmiş ya da bir elini ya da kullanamayan herhangi bir farklılığı olan insanlarla, büyük yaşta insanlarla çalıştım. So I'm going to get a little bit technical here, okay? Okay. All right. Amin. So in traditional therapy, someone who's had a stroke may take 20 to 24 weeks of traditional therapy. Aslında geleneksel terapilerle bu insanların o kayıplarını telafi etmeleri, o rehabilitasyon süreçleri 20-24 haftayı bulabiliyordu. When we started teaching them magic tricks, Ama biz magic numaralarını öğretmeye başladığımızda they started to hit very important goals at 8 weeks and 9 weeks. onlar gerçekten çok hızlı öğrenmeye ve ilerlemeye başladılar 8-9 hafta içerisinde. We wondered why. Biz bu şeyi kazandık aslında. It was because every movement required to do the magic trick is the same movement in traditional therapy. Aslında çünkü biz bir magic terapi tekniği kullandığımızda daha hızlı bir şekilde olsa da aslında geleneksel tıbbın, geleneksel terapi tekniklerinin kullandığı basamakları kullanıyoruz. But now you have something to show someone. Ve şimdi size birazcık göstereceğiz. No one wants to say, watch me put a marble in a glass. Hiç kimse gerçekten hani bir şey alıp da bardağın içine atmak istemez. Nobody. But we all want to say, watch me do a magic trick. Ama hepimiz şunu diyebiliriz. Hadi şimdi izle beni. Hani sonra bir numara yapacağım. So these people were working on their magic tricks to show their grandchildren. Bu insanlar gerçekten çok iyi Grandchildren. büyük torun. Okay. Thank you. Torunlara var. How many of you Kaçınızın torunu var? have ever been in therapy? Physical therapy, Oh, occupational, yeah. How many of you have ever been in therapy? Kaç kişi ergoterapi ya da terapi yaptı, fizik terapi yapıyor? Yes. Lots of us, yes. So you know, you go to therapy, you do all the exercises. They give you a piece of paper with exercises to do at home. No, regular therapy. Hepiniz biliyorsunuz aslında çocuklara belki bir kağıt veriyorsunuz ve aslında bunu yap diyorsunuz, evde yap, getir diyorsunuz. Hepiniz bu aslında normal terapi tekniklerini biliyorsunuz ve kullanıyorsunuz. You take that piece of paper and you drop it at your front door. O kağıtları alın ve kapının ardına koyun. And you never pick it up again Ve geri asla almayın. because it's boring. Çünkü çok sıkıcı. But when you learn a magic trick, you practice it over and over. Ama beraber magic triklerini öğrenebilir ve sürekli pratik edebiliriz. So then we started working with other patients, teaching them magic tricks. Burada ergoterapi sınıfına magic triklerini öğretiyor. And then our first academic paper was published in the Journal of the American Medical Association. İlk akademik yayını JAMA'da çıkmış. And now we have a very specific research-based set of magic tricks that we know accomplish very specific goals. Ve şimdi hani çok fazla, you have so many research for Yes. magic tricks. Yes. Ve şu an çok fazla aslında araştırılmış, yapılmış araştırmaya sahip magic terapi alanında. So today we use those magic tricks both in schools, clinics, and rehab centers. Ve aslında biz şu an okullarda, kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde bu magic terapi tekniklerini kullanıyoruz. Çok fazla yerde kullanıyoruz. So I didn't start working with children until 2010. 2010 yılına kadar ben hiç bir çocukla çalışmadığımı söylemiştim. 2010'da çalıştım. With this little boy. Bu çocukla çalıştım. His name is Thomas. Adı Thomas. I'd never worked with children before. Daha önce hiçbir çocukla çalışmamıştım. Remember, children scare me. Hatırlayın, çocuklar beni korktu. So, I walk into the room. Adada yürüyor. Thank you. Adada yürüyor. You say. Ben hasta.
You're Thomas. You're Thomas. There you go. So I walk into the room, Yürüyordum ve Thomas'la karşılaştım. Thomas, Thomas. a child. Bir çocuk. And I walked out. Because he was a child, and I'd never worked with a child. So I was looking at Thomas. Thomas is here. His ergotherapist is behind him. Thomas buradaydı ilk gördüğümde ve arkasında ergoterapisti duruyordu. I'm here. Ben buradaydım. Thomas's dad is behind me. Thomas'ın babası da arkamda duruyordu. I did my first magic trick. Ve ben ilk magic numaramı yaptım. Thomas did nothing. Thomas hiçbir şey yapmadı. He didn't laugh. Gülmedi. He didn't smile. Gülümsemedi bile. He just looked at me. Sadece baktı. And then he did this. Sonrasında bunu yapmış. Right? And I'm like going. Hem bu hale gelmiş. And in my mind, I said, this is why I don't work with children. Beynimden sınırcıyla ben işte bu yüzden çalışıyorum. So I went for my second magic trick. Ama ikinci numaramı yaptım. And Thomas said, wait, Ve Thomas bekledi. can you teach me that? Bunu bana öğretebilir misin? So I was like, yes. So I gave Thomas a piece of rope. Thomas'a bir parça ip verdim. And he asked me all kinds of questions. Where do I put my hands? Ve ona bazı sorular sordu. Nereden tutacağım? Where do I put my arms? Ellerimi nereye koyacağım? Kollarımı nereye koyacağım? So Thomas and I were talking. Ve biz konuştuk Thomas'la. And Aslında he, göz konusu. and he learned the magic trick in about 5 minutes. Hiçbir magic numarası 5 dakikadan fazla değildi. So I showed him the second magic trick. İkinci magic numaramı gösterdim. And Thomas just started laughing. Ve Thomas gülmeye başladı. And he said, I can learn that? Ben bunu öğrenebilir miyim diye sordum. Yes. And I gave him the materials. Ona materyalleri verdim. And we did the trick. Ve o numarayı yaptık. And when Thomas did the trick, he just started laughing and going, oh my, oh my. Ve bittiğinde Thomas gerçekten ben bunu yaptım, inanılır gibi değil diye çok şaşırdı. So we worked together for about 20 minutes. 20 dakika boyunca beraber And çalıştık. when it was time for Thomas to leave, Sonra Thomas'la he slapped me a high five. Thank you, Yusef. He slapped me a high five and he left the room. çarptı bir beşlik sonra gitti. And I was sitting there trying to understand what just happened. Ve ben orada oturmuş sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Because I never had that experience with an adult. Çünkü hani yetişkinlerin dışında hiçbir deneyimim yoktu o güne kadar. And while I was sitting there, I could hear his dad behind me. Ve orada durmuş böyle otururken arkada babasını duydum. And his dad was crying. Ve babası ağlıyordu. And when I stood up, Ayağa kalktım ve his dad embraced me, babası sıkıca sarılmış. gave me a big hug, Çok büyük bir şey, çok sıkı bir şekilde sarılmış. and said, that's the first time I've ever heard my son speak. Bu benim oğlumun ilk defa konuştuğunu duyduğum anda. It was amazing. Gerçekten. It changed everything for me. Her şey benim için değişti. Now, clearly, the little boy knew words. Kelimeleri vardı bu çocuğun. And his speech therapist told me she'd heard him say words. Ve bir terapist aslında ben onun daha önce kelimelerini duydum. Farklı dedi. But they had never heard him say a sentence. Ama o güne kadar hiçbir cümle kurmamıştı. It was the first time I heard the word autism. Ve ben o zaman ilk defa otizm kelimesini duydum. And it made me want to learn more. Ve belki daha fazlasını öğrendim. So as we talked about what happened with Thomas, it changed the way I started to think about magic tricks. I'm trying not to get excited.
Ve neler yaptığımızı düşünüyorum şimdi Thomas'la ve hani gerçekten ilk Magic numaramızdan sonra çok fazla şey değişti. Because why did Thomas talk to me? Why? Sorry. Why did Thomas talk to me? Neden Thomas benimle konuştu? Why? Neden? He wanted to learn the magic trick. Çünkü o Magic numaralarını öğrenmek istedi. It was about curiosity. Bu bir curiosity. Curiosity. I don't know. Merak. Çünkü o merak ediyor. It's about curiosity. And curiosity is a powerful motivator. Merak gerçekten çok büyük bir motivasyon aracı. So he talked to me because he wanted to learn the trick. Çünkü o benimle konuştu çünkü merak etti ve öğrenmek istedi Magic numaralarını. So we have seen that so many times in the last 10 days working with children in Turkey. Biz son 10 günde çok fazla çocukla çalıştık Türkiye'de. We come in and they're very quiet. Bazıları çok sessizdi, konuşmuyordu. They don't look at me. Bakmıyordu. They're very shy. Bazıları çok utangaçtı. We bring out a magic trick. Ve hani bir Magic numaralarını Everybody looks. ve herkes bakmaya başladı. Everybody watches. Herkes böyle gerçekten izlemeye başladı. And when I ask them to help me, everybody helps. Bana yardım edebilir misiniz diye sorduğunda herkes istekli oldu, gelmeye çalıştı. As educators and therapists, the most Öğretmenler ve terapi yapan kişiler aslında en çok the most important part of our work is to help children be successful. En önemli kelimesi, aslında yapmaları gereken en önemli şey öğretmenlerin ve terapistlerin en önemli kelimesi çocukların nasıl başarılı olabileceğini göstermek. And that includes children with disabilities and without disabilities. Ve çocukları aslında bir farklılıkla tanımlamak ya da tanımlamamak. How many teachers? How many teachers? Kaç tane öğretmen var? Yes. So you know, in your classrooms, you are teaching more diverse students than you've ever taught before. Siz biliyorsunuz. Sınıfınızda kaç tane farklı çocuk olduğunu ve onlara nasıl davranmanız gerektiğini biliyorsunuz. Would you agree? Yes? Yes. You see so many different students than what you used to see. Ve hani aslında çok fazla öğrenci görüyorsunuz değil mi? Hani nasıl kullanabileceğimizi belki bunlar. How many of you see more students with autism than you've ever seen before? Kaç kişi hayatında otizmli öğrenci gördü? All over the world, it's the same. And children, when we have a thing that we say, when you've met one child with autism, you've met one child with autism. Because autism is very different for every child. Autism. Ben çok gerginim, çok özür diliyorum hepinizden. Autism is different in every child. Otizm gerçekten bütün çocuklardan çok, bütün farklılıklardan da çok farklı. This child is very different from this child, even though they both have autism. Her çocuk farklı tabii ki ama otizm hepsinden çok farklılıklara sahip. So we wanted to be able to find a way to help teachers. How can you bring magic into your classrooms? Aslında bu tarz numaralar en çok nasıl yardımcı olabilir öğretmenlere sınıfta? To teach all the academic content that you need to teach. Aslında hani akademik becerileri bile bu Magic numaralarıyla nasıl öğretebilirsiniz? But to do it in a way where your kids are having fun and find it interesting. Ve gerçekten çocuklar bunları yaparken çok eğleniyor ve bununla ilgileniyorlar. Onlar için çok ilginç oluyor. Do we have any therapists, rehab therapists, ergotherapists? Ergoterapist veya fizik terapist var mı aramızda? A few. Great. Same thing. How do you get people involved in therapy when they find it boring? Ve yani aynı şey aslında kaç kişi giderse terapiye bu tarz şeyleri gördüm. Hani sıkıcı olan şeylerde orada devam etmeyin, sıkıcı geliyor. Because all of our students need to learn how to develop their creativity and their critical thinking. Çünkü her çocuk öğrenmek zorunda aslında. Öğrenmeyi de bu şekilde daha çok eğlenir. Yaratıcı şeylerle öğrenmeyi ve creative things and Critical thinking. Kritik etmeyi aslında eleştirisel düşünmeyi. Thank you. But they also need to know how to communicate effectively with other people. Sorry. They need to know how to, That's okay. They need to know how to communicate with other people. Çocukların aslında
diğer insanlarla iletişim halinde olması. They need to know how to work. They need to know how to work together. Beraber konuşması, ortak dil bulması, ortak kelimeler kullanması. Many students with disabilities want to work by themselves, Birçok farklılığı olan çocuklar bunu yapamıyor. They don't do that. but we need them to work with other kids. Ama gerçekten bunu o çocuklarla ve diğer çocuklarla çalışmamız lazım. Learning a magic trick can help them do that. Magic triklerini öğrenirken bu gerçekten gerçekleşiyor. Bunu yapabilirsiniz. It can be the entire group doing the same trick, the whole class. Büyük bir sınıf bunu öğrettiğim aslında grup Working on the same magic trick. aynı anda aslında magic triklerini öğreniyorlar. I have literally worked in hundreds of classrooms all over the world. Aslında belki de yüzün üstünde sınıf var bu şekilde kullanan. And one of the biggest challenges you have as teachers is finding activities that will motivate and engage your students in learning. Aslında sizin için en büyük challenge öğretmenlerin eğitimin sonunda finish the education, right? Finish Yes. education. Eğitimin sonunda aslında onları nasıl daha motive edebileceğiniz ve bunun yolunu nasıl bulabileceğinizle ilgili. But one thing remains the same from country to country. Ve Same. bu bütün ülkelerde aynı aslında. Everyone Herkes is interested herkes ilgileniyor. in the magic. Magic numaralarıyla herkesin ilgisini çekiyor. Let me show you what I mean. Hadi biraz bakalım. What are these? Bunlar ne? Ropes. Ropes. I learned that one too. Little. Okay, I'm gonna take this rope. Let's see. Sorry. Oh, nice catch. Yeah, that was a good catch. Let's see. Yes? Okay. Good. Okay. If you have a rope, stand up. İpleri olanlar ayağa kalksın. Good. Show everyone your rope. Herkese gösterin ipleri. Hold it really high. Good. Gerçekten And now grab the ends of the rope and pull on the rope. kenarlara doğru iyice sıkıca çekin. Because everyone thinks that when you do a magic trick, there must be something special about the rope. Çünkü herkes aslında düşünüyor, iplerin özel olduğunu düşünüyor. Anything special about that rope? Bir özellik var mı? Farklı bir şey var mı o ipte? No. İyi ki No. onu oturmadım. No. Look at the ends of the rope. What's on the end of the rope? Elinizdeki ip. Sonunda ne var? Sonlarında ne var? İplerin. Bant. Tape. Tek. Yes, tape. Why would I put tape on the end of the rope? Neden o şeyler, bantlar orada? Bu uçlarında. Why not? They don't talk. Yes, so it doesn't come apart. Right. Other than that, normal, regular ropes. Normal bir ip. Yeah. One more time. Hold the ends, pull really hard. Çok güçlü bir şekilde son bir kez çekin. Tutun. They İyice. don't stretch. Güçlü değil mi? They don't separate. Okay? Kopmuyor. Oh, good move. So we have 3 ropes. Şimdi 3 tane ipimiz var. Are they the same or are they different? Aynı boydalar mı yoksa farklı mı? They're different. Of course. I knew you would recognize that. Because psychologists tell us Psikologlar dedi. that our brains are hardwired to look for differences. We look for differences. Wheel'lık yapıyoruz. We look for differences, yes. Biz onları farklı görüyoruz. So we have a long rope, Uzun ip, a medium sized rope, orta boylu. and a small rope. Okay. İzleyin. We take the small end of the rope Küçük and olanı bring it aldık. up to the small. Küçükle eşleştirdik. The medium end of the rope Orta boy olanı aldık. up to the medium end,
Orta olanla eşleştirdik. Long end of the rope Uzun olanı aldık. to the long. Uzun olanla eşleştirdik. Now, if I were to come in right now and show you this, Şimdi size bunları gösteriyorum. you might think these were all the same size. Belki de şu an ne? Ses mi? Yes, they might look like they're the same size. Şu an belki de hani aynı boyda gibi görüyorsunuz. They're not, Ama değiller. but they look like they could be. Ama öyle görünüyorlar. Böyle olabilir gibi görünüyorlar. Or Ya da we could do this. onu yapabiliriz. One medium-sized piece of rope, Orta. two medium-sized pieces of rope, three medium-sized pieces of rope. Now, this is not a good trick unless you can do this. Bu güzel bir numara değil. Şimdi bunu izleyin. So, for a moment, I want all of you Hepiniz to listen and see if you can understand what I'm trying to say. I know what you saw. I've done the trick a million times. Ben bu numarayı milyonlarca kere yaptım. But let me tell you what I saw from all of you. Ama bir anlatın ne gördünüz? Ben de gördüm. I throw out the ropes. Hepinize ipleri attım. All of you Siz sit up a little higher in your chair. yüksek bir enerjiye sahip oldunuz. Bir anda enerjiniz yükseldi. What's going to happen? Olacak. Yeah, you ask yourself, what's going to happen? İşinizden sonranız ne olacak? They're pulling on the ropes. İpleri çektiniz. Some of you are thinking, if he had given the rope to me, I'd be pulling harder. Çok hızlı bir şekilde ipi çektiniz. They're like, you're not pulling hard enough. Your neighbor, you're not pulling hard enough. So we all want to pull a little bit harder, right? We're watching our friends pull on the rope. Bütün arkadaşlarınız sizi izledi aslında. Burada olan herkes de sizi izledi. We're engaged. We're participating in what happened. Aslında hani katılımcılar, burada olan herkes ne We're watching. olduğunu anlamaya çalıştı ve izledi. You give the ropes back to me, Bana geri ipleri verdiniz. and this is where it gets really interesting. Ve burası gerçekten ilginçti. Because when I have the ropes in my hand, İpi elime aldığımda all of you hepiniz lean into me just so slightly. Right? sorry, They lean toward me. öne doğru They're eğildiniz ve like, ne olacak şimdi diye bakmaya başladınız. Çok dikkatli bir şekilde. what's he gonna do with those ropes? Ne So olacak şimdi? when the ropes stretch, İpi açmaya başladığımda that's my favorite part. You go like this. benim de sevdiğim vardı. Hepiniz bu hale geldiniz. Some of your tongues go like this. Altları bu hale geldi. What happened? And then, No. and then when they all go back to the same, Hepsini aynı boya yeniden getirdiğinde your bodies relax, vücutlarınız gerçekten bir rahatladı. and somebody says, how did you do that? Sen bunu nasıl yapabildin diye Right? sordum. Because that's what magic tricks do. Çünkü magic numaraları aslında bunu yapmaya yardımcı oluyor. They bring us in. Ve They, bring us... they, I didn't heard actually. yeah, bring us in. They make us closer. Kendi dikkatlerini buraya verdiniz. Yani hepiniz bunu yaptınız. They make us watch. Hepiniz izlediniz. They make us think. Hepiniz böyle dikkatli bir şekilde baktınız. They bring out our curiosity. Ha. Beyniniz gerçekten bunu nasıl yaptığını düşünmeye başladı. And they make Yakalamaya us, çalıştı. and they make us ask questions like, how did you do that? Ve bazılarını sorgulamaya başladı. Gerçekten bunu nasıl yaptı diye. For children with disabilities, they rarely have the opportunity to ask questions like, how did you do that? Gerçekten farklılıkları olan çocuklarla çalıştığımda hepsi bunu yapıyor. Bunu nasıl yaptın? But when you show them a magic trick, it's instant. You show them the trick and they go, Bir aslında magic trick'ini gösterdim ya da bir şey yapmak ama any magic. aynı magic trick. Gerçekten bu hale geliyorlar yaptığında. And they wonder how you did that. Ve hani merak ediyorlar bunu nasıl yaptın, nasıl yapabildin? And that becomes a moment
where you can teach. Ve hani onlara öğretme zamanınız geldiğinde Whether it's math, matematik, science, bilim, language arts, aslında dil sanatı, history, tarih, it's a moment where you can teach. o anda hepsini öğretebiliyorsunuz. If you're a therapist, it's a moment where you can engage them in their therapy. Eğer bir terapistseniz bunların hepsini aslında bir araya getirebiliyorsunuz. Because they want to learn the trick. Çünkü onlar aslında sadece bu magic triklerini öğrenmek. So it's both active and passive. Ve o an gerçekten hem aktif hem pasif oluyor. The rope trick, very passive. All of you watch. Aslında bu ilk numarası tamamıyla pasif bir numara çünkü sadece hepiniz izlediniz. But it was also active because he helped, and she helped, and she helped. Bazıları yardım etti. O yüzden bir noktada da aktifti. 3 kişi yardım etti. So it brings us all together in one Aslında bu experience. hepimizi bir araya getirdi bu deneyimde. Great. Good. That really is good. All right. Let's see where I am. All right. I want to be technical for a moment, okay? Biraz teknik olmak istiyorum. Dr. Kevin Spencer needs to be academic. So, Akademik olmaya ihtiyacı varmış. I would like to focus always on the fun because that's where I have fun, but I also have to be academic. So let's talk about why magic works. Why does magic work? It's based on this theory, the model of human occupation. It's just a theory, the model of human occupation. And it's made up of three things: Bu aslında bu teori aslında 3 şeye yarıyor. volition, İrade, habituation, durma, alışma and performance capacity. ve performans kapasitesi. So volition is the motivation to want to learn the magic trick, to want to do a task. Aslında bunların hepsi bu motivasyonu sağlıyor. Ben bu numaraları nasıl öğreniyorum diye. Habituation is the process once you've learned the steps of turning it into a routine. Ve bunları öğrenmek aslında rutinlere nasıl dönüşür aslında onu. And performance capacity describes the physical and mental abilities required to do the trick. Performans kapasitesi aslında fiziksel ve yeteneksel olarak neleri yapabileceğini dahil ediyor. In a magic trick, all three of these things come together. Ve magic numaraları aslında hepsini aynı şeyin içine koyuyor. Hepsini bir araya getiriyor. So, but why magic instead of music or dance or art? Why? Magic neden müzik, art ya da dans gibi? And art. Yeah. Tamam. So, let's say, hi, how are you? Yes, what's your name? Let's say, one more time? Dilara. Thank you. Dilara. Delara. Delara? Delara. It's not Delara. Let's say it's Delara's birthday. And I say, is it your birthday? No. Okay. That would be good. Let's say it's your birthday. And I say, let's all sing happy birthday to Delara. We could do that. Right? All of us could sing happy birthday. Let's say I put some music on. And I say, let's dance for Delara's birthday. For 10 seconds. We can dance. Yeah. Some of you would be really good. I would not be good. But we could dance. If I gave you paper and I said, everybody draw a birthday card for Delara's birthday. We could do that. Yes? But if I said, let's all do a magic trick for Delara's birthday. We don't know how. There's no expectation that we should know how to do a magic trick. We expect children to be able to do music, even kids with disabilities. I'm sorry, I'm not giving you any opportunity. I'm so sorry, I'm not giving you. I'm listening to you. It's no problem. Hopefully you're following me, otherwise I've just left you way back. Dilara'nın doğum gününü sordu. Doğum günü olmadığını söyledi. Sonrasında hepimiz sana şimdi doğum günün için şarkı söyleyebiliriz. Belki burada senin doğum günün için dans edebiliriz. Belki size bir kağıt varsa senin için bir hediye kartı yazabiliriz. Ama hadi burada bir magic numarası yapalım senin için dediğimizde hiçbirimiz bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz.
That was good. All right. Great. I'm learning. The condensed version. So this is the important part of why magic works, because there is no expectation that a child or an adult should know how to do a magic trick. Neden aslında işe yaradığını söylüyoruz. Çünkü ne yetişkinler ne de çocuklar ne yapacaklarını bilmiyorlar ve gördükleri şey karşısında şaşırıyorlar. So if you're a child with a disability Farklılıklara sahip çocuklar and you're always being told not like that, don't do it like that, do it like this. bu çocuklara genellikle bunu yapma, böyle olmaz diyoruz. With a magic trick, it doesn't matter. Ama magic numaralarında bunun önemi yok. You shouldn't know how to do a magic trick. Sadece nasıl öğreneceğini, nasıl yapacağını bilmelisin magic numarasını. So when you make mistakes, it's okay. Eğer hata yaparsan da problem değil. Ne olacak? Because you shouldn't know how. Çünkü sen nasıl yapacağını bilmiyorsun aslında. So when children are learning a magic trick, mistakes are expected. Ve aslında magic tricklerini yapan çocuklarda hata beklenebilir bir şey. But they don't get frustrated and throw it down and say, I'm not going to do that. Sorry. They don't, Okay. Ama bazen onlar yapmayabiliyorlar ve öfkelenebiliyorlar. Ben bunu yapmak istemiyorum diye. because they want to learn the trick. Çünkü aslında o trikleri öğrenmek istemiyorlar. So they work through that frustration. Second Bakalım. theory, because we have to be academic. Ayça hocam. The incentive theory of motivation. Break time. Great. Yeah, we can do that. Is it break? Is it that time already? 11.50'de geri dönüyoruz. Okay. Tamam. Şimdi ara veriyoruz. 11.50'de geri başlayacağız. Okay, we'll pick up here when we come back.
Rabia bunu nasıl çıkaracağım? Evet. Çayımızı, kahvemizi içtik. İkinci kısma bomba gibi hazırız diye düşünüyorum. Sesim biraz kısık, lütfen kusura bakmayın. Bir teşekkürüm olacak. Onu anons etmek için de bir duyurum olacak. Onun için sahnedeyim. Daha sonra Kerim'e yine sözü bırakmış olacağım. Öncelikle bugün Akın Güç Auditorium sahnesini çocuklar, gençler, aileler ve geleceğin eğitimcilerine açarak paydaşımız olan İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Akın Güç Günver'e, üniversitenin kurucu vakfı Kültür Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ful Akın Güç'e ve Başkan Yardımcısı Değerli Akın Güç'e ve İstanbul Kültür Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı ekibine çok teşekkür ederiz. Umarım her şey sizin için çok yolunda gidiyordur. Eğlenceli, keyifli ve öğretici bir program olduğunu düşünüyoruz biz. Tekrar Kerim'e ve Atölye'ne de teşekkür ediyorum. Bir duyurum da burada. Bu programın anısına evdeki küçük misafirlerimize, kuzenimiz, kardeşimiz, çocuğumuz bir hediye götürmek isterseniz dışarıda standımız kurulu. Çıkışta bunları da temin edebilirsiniz. Duyurusunu da yapmış olayım. Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Program 1 gibi bitecek. Kerim'i sahneye davet ediyorum şimdi. That's a good one. Hello. Yes, I just need my clicker. Welcome back. All right, so we left off with theory. So we're going to move quickly through a little more theory, and then I want to start talking practical application. Yes, she's excited about that. So we talked about the model of human occupation and volition, habituation, and performance capacity. Daha yeni aslında konuştuğumuz şeyler, performans kapasitesi, irade, Performance capacity, habituation, volition. iletişim, communication. That's okay. That's all right. So we're going to pick up with this theory, which I think is one of the most important theories, and that's the incentive. Motivasyon için aslında en önemli teorilerden biri çünkü motivasyonun teşvik teorisini konuşacağız şimdi. And this theory supports the idea that children with disabilities want to learn a magic trick because of the special appeal that it has. Does that make sense? Bu teori aslında çok önemli çünkü bize çocukların magic numaralarını öğrenmek istediklerini gösteriyor aslında. Onlar için film, like a medicine. I don't understand yet. Last word here. I don't remember my last word. Appeal. Thank you. Appeal. Let's put it this way. Learning a magic trick gives them an opportunity to do something that their friends can't do. Oh, okay. Aslında müzik terapilerini yapabilmek ve öğrenmek onlara bir fırsat sunuyor. Kendilerinin yapabildiği ama arkadaşlarının yapamadığı ve onlara gösteriyor. So they can say, hey, watch me do this. O yüzden şöyle söylüyorlar. Hey, beni izleyin. Yes, and that's very, very powerful. Motivation is very, very powerful for all children. Bu yüzden gerçekten çok büyük bir güç motivasyon açısından bütün çocuklar için. But especially for children with disabilities. Ama özellikle özel gereksinim olan çocuklarda. One more theory. Bir teori var. And it's this one, which is social learning theory. Sosyal öğrenme teorisi I diye. know it's a lot of theory. And what this says is that they're willing to practice over and over and over again because of the social component of a magic trick. They are watching, right? This Social, they're learning so they can perform. They can perform, Yes, or they can watch. they can perform. Onlar aslında tekrar bu numaraları performa ederek öğreniyorlar. I'll explain what I mean. I could teach
I could teach all of you a magic trick, Hepimiz aslında magic triklerini öğrenelim. like the rope trick. Mesela o ip numarası gibi. We could, yeah. I could teach all of you that trick. Bütün numaraları hani hepimize öğretebilirim. But if you only went home to your house Ama eve gittiğinizde hepiniz and did the trick for yourself bu numaraları kendiniz yapmalısınız. and Yaptığınız never showed it to anyone, ve asla kimseye göstermezseniz, never showed it to anyone else, just did it for yourself. just practice their basics. Yes. Sadece kendi başınıza practice edeceksiniz aslında kimseye göstermeden. But you never showed it to anyone. Never show. Yeah, if that was, you only worked on it but never showed it to anyone. Kimseye göstermeden how did you do that to show or you practice just? You just Never never show show. anyone. Yeah. Kimseye göstermeden tekrar pratik etmeniz lazım. That is not a magic trick. Bu that's not a magic. That's not a magic trick. Bu bir magic numarası değil. When you do it only for yourself, Bunu sadece kendiniz için yaparsanız that's not a magic trick. bu bir magic numarası değildir. It's you doing a series of moves. Sorry? You doing steps. Ah. That's all it is. You do step by step. Yeah. Siz adımları takip etmek zorundasınız, yapmanız lazım. It's not a magic trick until you show it to someone. It doesn't become magical until you show it to someone. You don't show. Yes. Eğer siz birine göstermezseniz bu bir magic numarası olmaz. And when you do show it to someone, Evet, siz eğer birine gösterirseniz and they go, "How did you do that?" o kişi size bunu nasıl yaptın diye soracaktır. That's a magic trick. Ve o zaman bu bir magic numarası haline gelir. Same things. For Aynen. you, not a magic trick. You show it to somebody, magic trick. Eğer birine göstermezseniz bu bir magic numarası değildir ama birine gösterirseniz bu bir magic numarası olur. So what this theory says is magic becomes important because of the social aspect of magic. Ve o yüzden bu teori diyor ki bize magic çok önemli bir şeydir çünkü sosyal skill'leri geliştirir. Ve birbirine göstermeniz gerekir. Last theory. Bir diğer son, Last theory. motor öğrenme teorisi. And this theory will speak especially to everyone, but ergotherapists, physical therapists, speech therapists, special education teachers. This theory is the motor learning theory. Bu teori motor öğrenme teorisiyle ilgili ve bütün aslında eğitmenler ve terapi alanında çalışan herkes, işte fiil terapistleri, occupational terapistler, ergoterapistler, fizik terapistler hepsi bunu kullanabilir. Hepsi bunu kullanıyor. 3 stages to this theory. 3 aşaması var bu teorinin. First stage Birincisi bilişsel, is the cognitive stage. yani bilişsel. This is where they understand and learn the steps to the magic trick. Magic triklerini yapmak için aslında anlamaları ve öğrenmeleri lazım, o adımları. So but it's also about they may know the steps, but they need to put them in the right order. Ve onlar aslında bu magic triklerini yapabiliyorlar ama doğru adımlarla ve doğru kuralları da yapmaları gerekiyor. Sequence. Make sense? Ve doğru sıralamaya göre. In the right step. Second step İkincisi, is called the explicit learning stage. ilişkisel öğrenme, ilişkisel şeyler. Associative stage. This is where they practice Bu aslında over and over and over sürekli pratik etmekte alakalı. until the moves become perfect. Aslında yaptığınız hareketler mükemmel olana kadar sürekli pratik etmekte. So the goal in this stage is not to learn the steps because you did that in first stage. Bu aslında bu numaranın, bu adımının öğrenilmesi. The goal in the second step is to master the moves, to perfect the moves. Aslında iyi bir numarayı yaratabilmek için en önemli adım. The most important step is I think they're all three very important. three. You have to learn, Ah. you have to perfect, Perfect. And After then- that, you get to the okay. step. En önemli adım 3. adım aslında orada. Ben yanlış anlamışım. This is where steps 1 and step 2 come together. Yani aslında birden 3'e doğru önem sıralaması gidiyor.
This is the autonomy stage when you do it by yourself and you don't need any assistance at all. Herhangi bir yardıma, herhangi birinin yardımına ihtiyacınız olmadan bunu yapabilmek çok önemli bir hale geliyor. Let's compare it to brushing your teeth. Mesela dişlerinizi fırçalamak. All right? In stage 1, we learn to put first to get our toothbrush. Birincide diş fırçasını tutmayı öğreniyoruz. Step 2, İkide put on the toothpaste. diş macununu sürüyoruz. Step 3, brush your teeth. Dişlerimizi fırçalıyoruz. 3 steps. You can't go toothpaste and then put it on your teeth and then brush your teeth, right? Eğer diş macununu alıp dişinize sürüp sonra fırçalarsanız So it's learning the steps in the right order. Bu yanlış bir adım olur. Aslında bu adımları doğru takip etmemiş olursunuz. And you may have to help them do that. Sorry? And you may have to help them in the first stage. You may have to help them Ha, with that task. doğru adımları aslında onlara göstermek zorunda kalırsınız. You may have to hold the toothbrush. You may have to help them with the toothpaste. Yardım et. Right. ona diş macunu. You may have to direct them to put it in their mouth Dişlerini nasıl fırçalayacağını öğret. until they learn the steps. Stage 1. Adımları öğrenene kadar aslında birinci adımda kalıyoruz. Stage 2, İkinci adımda they do it by themselves. tek başlarına yapamıyorlar. They pick up the toothbrush, Ha, they put on the yapamıyorlar. toothpaste. They Ama brush it. pratik. They do themselves, Alone. but they must do so much practice. Right? Yes. Stage 2 is practice. İkinci aşama tamamıyla pratik aşaması. Aslında birinci aşamada öğrendiklerini, ikinci aşamada tamamıyla sürekli bunu yapmakla geçiyor ikinci aşama. And you might have to be there to watch them, but you don't help them. Aslında orada beni izliyor ama bana yardım etmiyor. Stage 3, Üçüncü aşamada they do it all by themselves. tamamıyla kendi başına yapabilir. You don't even have to be there. Beni izlemesine de gerek yok. Ben artık kendi başıma öğrendiğim şeyi yapabilirim. That's what this theory is about. Yani bu teorinin temel amacı da bu. And with the magic trick in stage 3, it's focusing on being magical, on making the audience go. All of them are Stage 3. trees. Evet, stage three. Üçüncü aşamada magic tricklerini aslında çocuk kendi başına yapabildiğinde bir anda gerçekten çok heyecanlanıyor ve wow demeye başlıyor. That's stage 3. Let's talk about just a little bit of research. Yeah, I know. Magic tricks with traumatic brain injury. We did several studies using magic tricks with people like me, brain injury. Sorry, okay. I think about the finish. Okay, I didn't listen, sorry. that's okay. An academic study on using magic tricks with brain injury. Akademik çalışmalarda aslında magic tricklerde beyin Beyin hasarı. Hasar. beyin hasarı. There you go. That's all right. Magic tricks, using magic tricks with mental health, social emotional health. Aslında bilişsel rahatsızlıklarla, biliş sağlığında geliştirmekte kullanılıyor. Children with anxiety, children with depression, children with autism. Otizmde, depresyonda, çocuklarda olan first one? Anksiyete. Anksiyetesi olan, depresyonu olan, otizme sahip olan çocuklarda. Adolescents with post-traumatic stress disorder. Travma sonrası stres bozukluğu, post-traumatik bozukluklarda. Trauma. Yeah. And then the last one is my favorite. Yes. The last one is magic tricks with kids with hemiplegia, cerebral palsy. Cerebral palsy. I don't know, he is Turkish actually. Cerebral. We brought children with cerebral palsy. We didn't call it therapy. Cerebral palsili çocuklarla beraber bir We called it magic camp. sadece magic kampı dedik buna. So they were just there for 2 weeks to learn magic tricks. 2 hafta boyunca sadece oraya geldiler ve magic skill'lerini, magic numaralarını öğrendiler. But all of the tricks were designed for them to use their affected arm. Bütün numaralar aslında onların daha zor kullandıkları ve motor skill'lerine, ellerinde vesaire üzerine çalışıldı. So when they started the camp,
Kamp başladığında they were using their affected arm 24% of the time in everyday activities. Bütün günlük aktivitelerinde başlangıçta bu çocuklar yaklaşık %24'ünü kullanabiliyorlardı aktif olmayan ellerini. At the end of 2 weeks, İkinci haftanın sonunda they were using their affected arm 95% of the time. bu çocuklar %90 oranında bu ellerini kullanmaya başladılar. When we followed up with them 6 months later, 6 ay sonra, 6 months later, they were using their affected arm 84% of the time. Devam etmedikleri halde %80 oranında, hani kampa devam etmedikleri halde %80 oranında kullanmaya devam ettiler. So they went from 24% to 84% in 2 weeks. Sadece 2 haftada %24'den %90'a çıktılar. But when we asked the child, are you using your arm more or less? Ama ben çocuklara işte elinizi sizce daha fazla mı kullanıyorsunuz yoksa daha mı az kullanıyorsunuz diye sorduğumda bittikten sonra They said, oh, about the same. aynı kullanıyorum, hiçbir fark yok diye cevap verdiler. Because in the 2 weeks of working on the magic tricks, they were just naturally started to use their hand without thinking about it. Çünkü o 2 hafta boyunca çocuklar sadece magic numaraları yaptılar. Yani onları öğrenmeye çalıştılar. Bir terapi süreci değildi onlar için. It became normal. Onlar için normal bir süreç, normal haline geldi. Ne doğal bir şey halindeydi. So after camp, when they went home, Kamptan sonra evlerine döndüklerinde they just kept using their hand. daha fazla sadece ellerini kullandılar daha fazlasıyla. They just weren't thinking about it. Sadece bunu düşündüler. Yani sadece numaraları yaptıklarını düşündüler. So at this point, we published 13 academic papers on magic tricks and children. 13. Papers for you. Yes. 13 tane akademik araştırması var aslında magic terapi ile ilgili kitabın. And the American Occupational Therapy Association, the World Federation of Occupational Therapy, Amerikan Ergoterapistler Birliği ve Dünya Ergoterapistler Birliği'nin söylediği şey aslında bu. Sinir numaralarının terapötik hedeflere ulaşmanın özgün bir yöntemi olarak kullanılmasını desteklediklerini belirtmişler. and today this program, Magic Therapy, is being used in 2,500 hospitals in 30 countries around the world. Ve şu an magic terapi 30'un üstünde ülkede how many hospitals? 2,500. 2500 hastanede 30'u geçkin ülkede kullanılmaktadır. So I want to show you just a quick video. Size kısa bir video göstermek istiyorum. When I first started this program and I needed to figure out how to share it with people, Ben şövalyelik başladığımda nasıl paylaşacağımı düşündüm. I'm a magician, so I came out of the world of video, Ben bir making sihirbazım videos. ve I'm a magician and make a I make video for you, right? Yeah, I make videos. Ve bir video hazırladım. If I wanted you to buy my magic show, I would show you a video. Ve eğer siz benim magic show'umu izlerseniz bu videoyu yapıyorsunuz. If you watch my show, I can show you a video and then you can buy the show. Promo video, promotional video. okay. Bu aslında teaser gibi bir şey ve belki siz onun tamamını alabilirsiniz. I needed a promotional video of magic therapy. Bu aslında promotion. Yeah, promotional. Aslında hani size izletebileceğim kısa bir video. So I took a lot of video of children that I worked with. This videos, all of them. Nope, just one. Now, all of them, whole videos inside to so many children's videos. Yes. Okay. Yes. Here, just one. Here's just one. Şu an bir tane çocuğun hikayesini, bir tane çocuğun videosunu izleyeceğiz. Ama eğer geri kalanını izlemek isterseniz videoyu alabilirsiniz. We created a short documentary, short film, Biz onu kısa film olarak tasarladık. Powerful Medicine, Simply Magic. Sorry. Yeah, Powerful Medicine, Simply Magic. Magic'in basit sihir numaralarının sağlık alanındaki gücü. So, Bence başardık. remember Magic Camp. Gerçekten o Magic kampını hatırlayın. This little boy in the corner, Tristan. Bu küçük çocuğu düşünün, Tristan.
Tristan is who I'm going to show you. Ee, Tristan is going to perform. Tristan videonun içerisinde onu göreceksiniz. So I want you to know this about Tristan. Cerebral palsy, arm covered up. Kolunu kullanamıyor aslında kaldırması gerekiyor. He comes into camp. We have, yes. No. Oh, Hi! hello, kitty. Oh my gosh. Want to learn a magic trick? So this is Tristan. You saw him once in the other video, but I want to show you the whole thing. Diğer videoda aslında Tristan'ın kısa partini görmüşsünüz ama şimdi onun bütün sürecini göreceğiz. Because I want you to watch his frustration. Çünkü aslında onun Frustration. Öfke halini yapamadığında ya da yaptığındaki halini görmek istiyorum. They always say like, why do you have a broken hand? They always say that. I don't have a broken hand, do I? It's just hemiplegia, isn't it? Welcome to the magic show. I am going to make the ball to walk through. So you see his frustration with trying to pick the glass up. We could have edited that out and just shown you the magic trick. But I think it's so important for you to see his resilience, his determination, Yılmazlık. and his determination to do the trick. Aslında burada onun sürecini de gördünüz ve onun ne kadar yılmadığını ve sürekli yaptığı süreci gerçekten kolunu bu şekilde tutup bazen yaptığını gördük. Because as a person, as a child learns to perform a magic trick, they voluntarily learn those motor skills rather than being required to learn those motor skills. I know you're tired. And I My talk about brain is exploring. this. I'm sorry. Çocuklar aslında motor skillleri geliştirmek için bu adımları izlemeye gönüllü oluyorlar. Yes, they willingly learn the steps to a magic trick. Onlar aslında bu adımları öğrenerek magic numaralarını öğreniyorlar. Öğrendiklerinde magicleri öğrenebiliyorlar. In traditional therapy, they might just do it, but not be engaged, not participate. Normal geleneksel terapi aslında sadece bunu yap diyor ama bir geliştirilebilir ya da onlar için katılımcı oldukları bir şey değil. But most important, Ama en önemli olan şey, all of the skills they learn from performing a magic trick can transfer to activities of everyday life. En önemli şey aslında bu magic numaralarını öğrendiklerinden sonra bunu kendi hayatlarında normal hayat becerilerine, normal hayatlarına adapte edebilmeleri, transfer edebilmeleri. And that's all about motivation. Ve aslında bunun için çok fazla motivasyona sahip. Giving the child the ability to do something they didn't think they could do. Do something they didn't think they could do. Çocukların They can do. çocukların yapabilecekleri şeyleri göstermek aslında yapamayacakları ya da yapamadıkları şeyleri göstermekten daha başarılı. Many times I work with teachers. Sorry? Many times I work with teachers. Biz her zaman aslında öğretmenlik olarak
çalışıyoruz. And I sit down with a student Öğrenciyle oturuyoruz. and I go to teach them a magic trick. Onlara bir magic numarasını gösteriyoruz. And some will say they can't do that. Sorry? And they will say they can't do that. The teacher will say they can't do that. Öğretmenler yapma bunu. But Teachers say to don't say. to me, So, sometimes they say to me, I'm not sure they can do that. I think I'm so sorry. Okay. Yeah. Öğretmenler öğrencilere bunu yapamayacaklarını söylüyorlar. For the last 10 days, I just heard me speak very easy English, and now all of a sudden I'm throwing a lot of stuff at her, and she's like, "What? You haven't said that before." Yeah. Sorry. Ben İngilizce gerçekten son 10 günde öğrendim. So sometimes with a magic trick, they do things that the teacher doesn't think they can do, or a friend doesn't think they can do, or a parent doesn't think they can do, but they're motivated to try. Aslında hani magic tricklerini yapmaya çalıştıklarında öğretmenler yapamazsın, arkadaşlar yapamazsın, bazen aileler de yapamazsın diyor ama motivasyon onlara denetiyor. The great thing about my ability to come into a classroom with students I don't know, their students, I don't know their students. Aslında hani neler yapabileceklerini ben de bilmiyorum ve o öğrencileri de bilmiyorum. Aslında bu çok güzel, en güzel yanı. Is that I don't know what they can do, I don't know what they can't do. Çünkü gerçekten hani onların ne yapabildiklerini de bilmiyorum, ne yapamadıklarını da bilmiyorum. So I expect them to do everything. O yüzden hani her şeyi bekliyoruz. Her şeyi yapmalarını bekliyorum. And you know what? They do it. Ve biliyorsunuz onlar yapıyor. Because I don't expect them not to. Çünkü ben onların yapamayacağını beklemiyorum. And I'll say, you can do this. Sadece onları yapabilirsin diyorum. And they'll go, okay. Onlar da okey diyor, tamam. And they just do it. Ve sadece yapıyorlar. So sometimes we limit kids with disabilities because we don't have high enough expectations of what they're doing. Ama bazen limitleri var çocuklarında. Çünkü hani yüksek level'da bir şey istersek yapamayabilirler. I think one of the most important things En önemli olan şeylerden biri is to have high expectations Yüksek yüksek beklenti. of children with disabilities. Yüksek beklenti. Dezavantajlı. En önemli şey onlar için yüksek beklentilere sahip olması. Because they will only go as high as we let them. I don't understand now. Sorry, I can't understand now, actually, because my Your brain brain is is dead. really Is it dead? Yeah, Your- yeah. Your brain is Sorry, hepinizden çok özür diliyorum gerçekten. She's had a rough 10 days with me. Ve ben bu arada çevirmen değilim. O yüzden hepinizden çok özür diliyorum. Sadece hani kendimle There are times when she's been translating for me that we're talking in Turkish. She looks to the teacher and she speaks to them in English. Kevin'la ben konuştuğumuzda insanlara Türkçesini çeviriyorum. İnsanlarla konuştuğumda Kevin'a İngilizcesini çeviriyorum. Ama İngilizcem gerçekten o kadar yeterli değil. Because her brain is kind of stuck there. Okay, it's gone. It's exploded. Yeah. Okay. Maybe I can bring your water. I'm Kevin. And you can speak mine. Yesterday, we were at a special school, government special school. Biz dün Küçükçekmece'de bir milli eğitim bir okulundaydık, özel eğitim okulundaydık. We worked with a class of 5 children. Birkaç sınıfa girdik ve sınıfa geldi 5 çocuk falan vardı. I didn't know the children. Ve çocukları bilmiyordum. I went in, we learned the magic tricks. Ve girdim ve sadece çocuklara magic tricklerini öğretmeye çalıştım. At the end of the day, Aslında günün sonunda the school manager says to us, okul müdürü bize söyledi. there's a little girl
Bir tane küçük kız vardı. in that class Sınıfların birinde. who never responds to anything. Hiçbir zaman hiçbir şeye tepki vermiyor. We've never seen her laugh or smile. She doesn't respond to anything. Hiçbir zaman güldüğünü ya da gülümsediğini bile görmedik bu çocuğun. Her zaman çok tepkisizdi. I have no idea who that little girl was. Ve benim bundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Because when I was in the classroom, they all smiled Çünkü ben sınıfa girdiğimde o hep gülümsedi. and they all laughed. Ve hani beraber güldük. Onlar eğlendiler. Because I expected them to. Çünkü ondan ben de bekledim. Onlardan. So I think it's important that we have high expectations. O yüzden aslında onlardan büyük şeyler beklemeliyiz. Yüksek şeyler. Children need to feel good about their accomplishments. Aslında bu süreçte çocuklar iyi hissetmeliler. The repetitive action of doing a magic trick builds independence. Magic trick onlar için bağımsızlığı inşa ediyor. Independence. Yeah, independence. Yes. You're good. The performance skills of a magic trick help them build communication skills. Aslında onların o performans çalışmaları, performans skillleri onların sosyal skilllerini de geliştiriyor. Increases their confidence, Kendilerini güvende hissediyorlar. their self-esteem, Özgüven. Özgüvenli hissediyorlar. and the way they think about themselves. Bir kere daha çevirsin biri bana ne olur. Son kelime ben. They got it. They didn't understand also. Self-concept. Yes, self-concept. Kendi benliklerini. Yes. So many children with disabilities think of themselves as children with disabilities. Kendi benliklerini özel gelişim Kendi benliklerinin gelişmesini mi sağlıyor? Engelli olarak kabul ediyorlar kendini. engelli olan çocuklar genellikle kendi farklılıklarının farkındalar. When they can do something like a magic trick, they think of themselves in a different way. Ve bir magic triklerini yapmaya başladıklarında, magic numaraları yapmaya başladıklarında kendilerine farklı, kendilerine bakış açıları da değişmeye başlıyor. Which brings us all the way back to the first thing that we were talking about. Yes, these theories Beceri, motivasyon, sosyalizasyon aslında magic trikleri bunları geçiyor. Magic is about these three things. Dexterity. You have to be able to manipulate the props, to hold the props, to use the props. Practice, materials. Materials. Aslında magic triklerinde çocuklar materyalleri kullanarak manipülasyonlar yaratıyorlar. So every magic trick in the magic therapy program Bütün magic numaraları magic terapi programının içinde. can be adapted to whatever their skill level is. Bunun içinde kullanılabilir hale getirilebilir farklı skill'lerle. Specifically chosen so they can be easy or they can be hard. Özellikle hani gerçekten çok dikkatli bir şekilde seçilmesi lazım. Düşük düşük level'larda ve yüksek level'larda kullanılabileceklerin çok özenle seçilmesi lazım. Nerede kullandığınıza göre çok önemli. So dexterity, motivation, we've talked about, and socialization, we've talked about. Magic brings those three things together. Aslında bunların hepsini konuştuk. Beceri, motivasyon ve sosyalizasyon hepsini de içinde bir araya getirerek kullanıyor magic terapi. All right, I want to, because our time is going quickly. Yeah. So what I'd like to do, I want to save some time for questions, but I'd like to kind of demonstrate what I do when I come into a classroom. Is that okay? If we just do that? Okay. That's my time. Rabia. Gives your brain a break. So when I come into a classroom for the first time, Sınıfa ilk girdiğimde and I don't know the children, çocukları bilmiyorum. so you know what? I'm going to let your brain break, and I'm going to pick up. Okay. Let's see. Another good part. Let me see. I don't want somebody who can see very. How, you know. Let's get somebody. For your prospects,
No, no, Yeter. no. I'm a child. I'm gonna give you a break for just a moment. No? You're good. All right, then you need to be over here. Because your brain needs a break. Okay. No. Okay. All right. So when I come into a room, the first thing I bring out is this. Sınıfa ilk girdiğimde bunu alıyorum. And I ask them, what is this? Bu nedir diye soruyorum. I don't know, that works too. That's all. And then I ask, what color? Rengi ne diye soruyorum sonra. I'm amazed how many children will go red. And they know, red. So I bring out the ball, and I'll go like this. And I'll put it right here. This is especially true when I'm working with kids with autism. So I want to be eye contact. I don't want to be here. I want to be here. Aynı seviyeye iniyorum. Yukarıda olmuyorum. Aynı seviyede olmuyorum. And then it's a matter of just getting them to look at the ball. And then I'll put it down. And I'll go like this. And they'll just stay. So like this. These balls are very soft. Çok yumuşak bir yapısı var. And many times they'll go like this. When I go like this, they'll go. Because they're very soft. Even children who don't want to be touched Dokunmayı sevmeyen çocuklarda bile böyle. will allow you to do this. Onlar bile yumuşak. Will allow me to do this. Yeter. But many times I will start like this. Because I want to be open. I want them to know, I want them to invite me into their space, into their world. Çünkü ilk başta bununla başlıyorum. Bir şekilde ona o açık olduğunu göstermeye ve onu benim hayatıma davet ediyorum. So this is easy. This is easy. And they'll do that. They'll just lean in. So kids with Down syndrome will go like this. Because they're so soft. They'll just, right? Again. And then we'll go like this. Good. And then I'll go like this. Just like that. And they start to follow that rhythm of here and here. And when they put this in my hand, I want to look them in the eyes. Yes. And then back again. Bu başladığında, bu iletişim başladığında aslında o benim her elime koyduğunda gözünün içine bakıyorum ve evet diyorum. And then the last time, Ve we'll son go like olarak this. I'll show them the ball. topu gösteriyorum The ball will herkese. go here. Topu buraya koyuyorum. And then the ball's They're looking. Where's the ball? Where's the ball? And then you can get them to look. It's the easiest way to start. Başlamanın çok kolay bir yolu. It's soft, Çok yumuşak, it's bright, renkli ve harika aslında. Renk olarak çok it's easy for them to see. herkesin görmesi çok kolay. So I'm gonna tell you a magic secret. Şimdi benim sırrımı söyleyeceğim. Don't turn me in. In magic,
in science, we know that if I take a ball in a straight line like this, our brain doesn't see one image. It sees millions of little images, right? So Beynimiz aslında bunu gösterdiğinde tek bir çizgi halinde görmüyor. Bir sürü şeyi fotoğraf gibi aslında onları birleştiriyor. it doesn't see one complete image. Tek bir parça şeklinde bir görüntü değil aslında bu. Magicians take advantage of the fact that you don't see one continuous image. Take a half part actually, right? You're the time. Yes, we, how can I say that? Thank you. Now, Sihirbazlar beyni bu şekilde görmesini bir avantaja çeviriyorlar. if we go like this, Bu böyle giderken our brain can see this beynimiz bunu as one continuous image. One thing. Bunu bir tek Sürekli bir resim. süreklilik halinde Yes. devam eden bir şey halinde görüyor. Not this, Bu değil, but this. bunu öyle görüyor. So when you're working with kids with disabilities, Farklılıkları olan çocuklarla çalıştığımızda you don't want to do this sakın bunu yapmayın. because it can be very confusing. Çünkü gerçekten çok Kafa karıştırıcı. You want to move in an arch like this because they can follow that. If you want them to follow something, takip edebilirler. it needs to be like this, not like this. If you do it like this, they stop paying attention because it's too hard. So you need to go Bu like, şekilde yapmak daha zor. O yüzden bu şekilde takipleri kolaylaştırıyor. so you go like this. All right? So we're going to talk about the 5 things for just a moment about passive, if you're only going to do magic tricks for your students. 5. Reduction of anxiety. Again, Azalmaz. Anksiyetenin azaltılması. so back to the magic tricks I've done. The ropes. Fine. Aynı sonuç. Or translate. Are you sure? Yeah, I'm sure. Because I'm really You done. can? Yeah. Can one of you help me? Yardım etmek isteyen var mı? Sure, you can do it together. Can they have your microphone? Or they can have a handheld. Is the handheld there? Yeah. The one that's in the hand? Çalışıyor. No. Is the handheld? Oh, sorry, not here actually. Yeah. You did a great job. You still have the show? Okay. Thank you. All right. So first thing, reduction of anxiety. Yapacağımız ilk şey anksiyetenin azaltılması. And we've all experienced that already. Bunu hepimiz çoktan yaşadık, deneyimledik. With the newspaper trick, Gazete türüyle birlikte. with the rope trick. İp beraber. You become comfortable, less stressed. Evet, bu sihirleri görerek stresiniz azaldı ve daha çok güven ortamı oluştu. So the second thing then is after reduction of anxiety, building trust, connection and trust. Anksiyetenin azalmasından sonra ikinci yapacağımız şey uyum ve güven ortamı oluşturmak. No, you don't have to talk. It's right here. This moment is about connection and trust. Evet, bu sahne gördüğümüz gibi bağlantı ve güvenle ilgili. I know I have their trust when I can do this. Bunu yaparken öğrencinin güvenine sağladığımı biliyorum. Then I got their trust. Again, I can go like this. Now I know I have a connection and I have trust. So at this point, I can start to teach them almost anything. I can keep it centered on the magic trick, but I have their trust. And so I can do almost anything. Öğrencinin güvenini kazandığım noktada
Bununla ilgili bu noktadan sonra yapabileceğim her şeyi yapabilirim. So building the rapport, the connection, and the trust is the second thing that's most important. Öğrenciyle beraber bir bağlantı kurabilmek, güven ortamı sağlamak ikinci yapacağımız en önemli şey. The third thing is about environmental mastery of the setting, control of the Çevre setting. uzmanlığını, çevrenin kontrolünü sağlayabiliriz. So when they hand the ball back to me, they're in control, right? I want them to be in control with me, so I need them to put it back. So this is now we've reduced their anxiety, we've made a connection, we've built trust, and now we're giving them control of their environment. Evet, topu bana verdiğinde aramızdaki bir kontrolü onun sağladığını görüyorum. Sonrasında bazı parçaları kaçırdım, özür dilerim. Bu şekilde alanın, bu ortamın uzmanlığını sağlamış oluyorum. Sometimes control looks like this. Bazen kontrol bu şekilde gözükür. That's also control, Bu right? da bir kontroldür. They're still controlling their environment. Hala çevrelerini kontrol ediyorlar. This is where connection then makes the impression. Bu şekilde iletişim sağlıyorlar. So now we've made reduced anxiety, developed a connection, giving them control. Okay, onlara aslında bir kontrol hakkı vermeye üçüncü en önemli şey. The next thing that we want to do after we've got those three things is we want them to have a choice, to be independent in that choice. Evet, bir diğer adım ise dördüncü adım olarak aslında onların bir özellik kazanması, onların seçim yapabilmesiyle ilgili. Alright, so I'm going to show you another little magic trick that I use that allows them to do that. Bu onlara özellik kazandırmak için yaptığımız bir başka sihir numarası. And this is a very old magic trick. You've probably all seen this trick before. Bu sihir numarasını büyük ihtimalle çok görmüşsünüzdür çünkü çok eski bir numara. It was in my very first magic set when I was 7 years old. Bu benim ilk yaptığım sihir numarasıydı. 7 yaşındayken yaptım. And that was a long time ago. Ve bu çok uzun bir zaman önceydi. And it looks like this. Ve böyle görünüyor. What does that look like? Bu nedir? Size soruyor. Neye benziyor? Lamp. Light. Lamp. A lamp. Yes. It's like a lamp. Working with oil. Sometimes the kids will say, like this time, the last 2 days we've had them say, beehive, home for bees. Or an egg holder. Ya da yumurta tutacak. So again, it's about their creativity, it's about their imagination, and then I ask them, is there anything inside? Ve onlara soruyorum, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirebilmeleri için içinde ne vardır? Is there anything inside? İçinde bir şey var mı? Yes. Egg. This ball. İçinde bir top. So this ball. And I go. Whoosh. Whoosh. What happened? Now, all of you, Hepinize ellerinizi yukarı kaldırın. and this is what I do with students in the classroom. Exactly like this. Aynı bu şekilde sınıfta öğrencilere de böyle yaptırıyorum. So we go, everybody's hands up. Ellerinizi kaldırın. Ready? Whoosh. Oh, you can do better than that. Ondan da aynısını yaparsın. Whoosh. Whoosh. Nice. What happened? Şimdi ne oldu? The ball is gone? Yes. Ball is gone.
So where is the ball? It's not in my pocket. Check your pockets. Remember we went, whoosh. Yes? Do you have it? Come here. Right here. Good. All right. I want you to check your pockets. Cepleri kontrol edelim. Check this pocket. No? None of those? Okay. So, I know that you have the ball. Topun onda olduğunu biliyorum. This one. So this is about giving them control. Bu öğrencilere verdiğimiz kontrol hakkı. The first time, it's me. Öncelikle ben yapıyorum. The next time, it's everyone. Daha sonra herkes yapıyor. And we all go, whoosh, whoosh, right? And at that moment, when the ball is gone, you all went, Top gittiği zaman hepiniz şaşırdınız. because you did it. Siz yaptınız. It was your whoosh. You just did it. And then when the ball comes back, either to another child or into my pocket, wherever it comes back, they did the magic. Ve top nereden gelirse gelsin, kimde olursa olsun onlar yaptığı için sildi. Onlar daha iyi hissediyor. So it's not about me at that point, it's about them. Bu benimle alakalı değil, öğrencilerin yaptığı bir şey, onlarla alakalı. And that is really, really powerful. Ve bu çok güçlü bir şey, onlara özellik vermek. And then, of course, then the last thing is about choice and autonomy. Ve son şey yine öğrencilerin seçimi ve yine özellik. So it all comes together in a magic trick. Bütün bu saydıklarımız bir sihirde bir araya gelirler. So I'm going to skip through a bunch of slides. Birkaç slide göstereceğiz. And let me show you what that looks like.
Sorabilirsiniz. They are curious about newspaper trick. Still. Can you give us any clues? Any clues? Yeah, Yes, I can give you a clue. Well, you have to ask yourself this question. kendinize bu soruyu sormuş olun. Did he really tear the paper? Gerçekten gazeteyi yırttı mı? Did you? Gerçekten izlediniz mi? Did you hear it? Duydunuz mu? Did you see it? Or did I make you hear it? Ya da ben de sizi öyle gördüğünüzü, duyduğunuzu inandırdım. You have to ask that question. Bu soruları sordum. All right, do you have a question? Now? Yes, and I think also we are going to do a virtual session, right? Is that right? Yes, we're going to do a virtual session, yes, where we teach the magic tricks with, Hayır. Hocam online, online olacak mı diye soruyorum. We are doing online session. an online session. And in that online session, you'll learn lots of things. But I'll show you an easy one. An easy Bir first basit one. bir sihir numarası. Katılımcılar şok online izleyebilecek misiniz? Just a piece of rope. Bir parça ip. Let me see. Oh, you know what? Since you want to learn this, you come up. Yes. Alright. So I'll give you the rope. You hold her up like this. Good. And I usually go through a lot with this, but what I want you to do is just hold the rope, and I want you to pretend that the rope is stuck in your hand. İpi tuttuğuna inanmasını istiyorum. You cannot open your hands. Elini açamazsın. You cannot let go of the rope. İpi bırakamazsın. All right? Now I want you to tie a knot in the middle of the rope. But you cannot open your hands. Bir düğüm atmanı istiyor. Up. Cannot open your hands. Elini açamazsın. Right. It's like, what? Yes. So we want them to try. Onlardan denemelerini istiyoruz. We want our students to try to tie. Öğrencilerimizin onu bağlamasını istiyoruz. And then they go, it's impossible. Bunun imkansız olduğunu söylüyorlar. So then you show them how it's possible. And this is always the first trick that we teach. Bu nasıl mümkün olduğunu gösteriyoruz. Bu öğrettiğimiz ilk şey. Because we want them to understand that magic happens for a reason. Sihrin bir nedenden dolayı olduğunu söylüyoruz. So you put the rope here. You have your hand. Good. So this one goes here. And this one goes under. This. So now, with a child, we can talk about right, left, Şimdi öğrenciyle sağ ve sol hakkında konuşabiliriz. top, bottom, Üst ve alt hakkında konuşabiliriz. up, down, Yukarısı ve aşağısı hakkında konuşabiliriz. front, back. Ön ve arka hakkında konuşabiliriz. So we can bring all of those concepts in. And so now you take the rope, you hold it here, Tüm kavramları bir araya you getirebiliriz. hold it here, and then you open your arms. And so what we'll do is we'll also get them to put the rope in half and make a mark right here. İpi yarım hale getirip oraya bir işaret koyuyoruz. And so then we ask them, tie the knot as close to the mark as possible. İpi işaret koyduğumuz yere en yakın olacak şekilde bağlamalarını So now istiyoruz. it's the same thing. It's here, and it's under. It's here, and it's here. So now when they open their arms, Kollarını açtıklarında when we get here,
Now they've got the loop. Now they can move the loop back and forth. Şimdi o düğümü yukarı ve aşağı yapabilirler, getirebilirler. Until it's close to the middle. Ortaya yakın olacak şekilde. So you can put a red mark, a blue mark, a black mark. Bir kırmızı, mavi veya siyah işaret koyabilirsiniz. And then ask them to tie a knot on the blue mark. Ve onlara mavi işarete doğru bağlamasını isteyebilirsiniz. So now they have to not only recognize the color, Bu böylece sadece rengi değil, now they have to move the knot in the right place. aynı zamanda doğru şekilde And all of saptamalarını öğrenecekler. All of this is upper body range of motion, Bu üst bedeni daha çok çalıştırıyor. Hem üst beden, visual motor integration, hem görsel motor becerisini eye-hand geliştiriyor. coordination. Evet, hem göz koordinasyonu. So it's a lot in just a little rope trick. Yani küçük bir ip sihriyle beraber bir sürü şey elde etmiş You oluyoruz. did a great job. All right, any other questions? Yes. You talk about disability children during the seminar, but what about ability children? How we can apply this technique for ability children? Arkadaşımızın sorusu hani hocamız daha çok engelli öğrencilere yönelik konuştu ve bunu bir engeli olmayan öğrencilerde nasıl yapabiliriz? Sordu. That's an excellent question. Mükemmel. It works exactly the same way. We know that if it's a universal design, Bu bir evrensel tasarımdır. Yani engelli çocuklarda ne yapıyorsak engeli olmayan çocuklarda da aynı şekilde işler. if it works for kids with disabilities, it will work for kids with abilities. Engelli çocuklarla yani özel işe yarıyorsa normal çocuklarla da işe yarar. So remember when I said the tricks in the program can be very easy or they can be very hard. Same trick. So that's what we do. If there are typical developing normal kids, we just make them harder. But we made it for working with kindergarten and they're normal, we still make them easy. If they're second grade, a little harder. If they're fifth grade, much harder. If they're ninth grade, very hard. Bu aslında seviyeye göre ayarlayabileceğimiz bir şeydir. Örneğin 2. sınıf öğrencisi ise biraz daha seviyeyi daha kolay tutarız. 3-4 gibi artarsa seviyeyi biraz daha zorlaştırırız. So it can definitely work with typical kids. Is it suitable for is it suitable for the ability children? Is it suitable for ability children? Yes. Yes. Evet, bu sihir numaraları bir engeli olmayan çocuklara da aynı şekilde işe yarar. Every child wants to learn magic trick. Okay, thank you Yes. for Yes. Yes. Firstly, I would like to say I'm very impressed by show, and I feel very privileged to. Okay, I feel very privileged to listen to you, and thank you for that. And my question is, you said that we can treat anxiety in children by using magic therapy, right? And can we use it to treat anxiety in adults? I mean, I know that it may not be sufficient for adults. The thing I would like to ask that, do you think can I integrate magic therapy as a kind of formal process into my work, into my therapy, to calm my clients or to motivate them? Do you think it is beneficial for them? Yes. So actually, most of my first studies, most of the first academic papers we did were with adults, not with children. It's only been in the last 6 years that our research has focused on children. So with adults, I work with a lot of adults with trauma, a lot of adults with anxiety, depression, and but when you use it in like a counseling therapy session, it's more about getting them to relax and to be more open. And sometimes being with a therapist is very intimidating. You come in and you're like, right? So if you can say, hey,
before we get started, can I show you something? And then you just do a simple magic trick. And it relaxes them. And then you say, would you like to learn this? Maybe you can go home and show it to somebody. And then you teach them. And now you've got less anxiety, connection, trust, and now they can open up. So it can be a really good warm-up process for the therapy, right? Yes, Thank you. yes. As a matter of fact, I'm Can I sorry. cross- Yes, sorry. Sorumuz şöyleydi. Hocamız daha çok çocuklarda anksiyeteyi azaltmak için sihiri kullanıyordu. Sorumuz da yetişkinlerde kullanabilir miyiz bunu, sihiri? Onların anksiyetesini azaltmak için. Hocamız da evet kullanabiliriz diye sordu. Yani mesela derslerimizde bir warm-up kısmında kullanabilir miyiz? Şimdi onu soracağım. Giriş kısmında. Can we use it as a warm-up? Activity. Yes, as a Yes. warm-up activity. And many of, actually all of the magic tricks except the first one. We ask the child or the teenager or the adult to tell a story when they do the magic trick. And what we find when we're working with adults is that many times in the performance of the magic trick, they tell us their story. Sihire başlamadan önce, bir sihir numarasına başlamadan önce öncelikle öğrencilerimizden ya da yetişkinlerden bir hikaye anlatmasını isteriz. Ve yaptıklarında, gerçekten bir sihir numarası yaptıklarında hikaye anlatmaya başlarlar. It's easier for them to process their story in performance than it is just to sit there and talk to you. Bu onların sihiri uygularken sihiri daha proses etmeleri. Anlatmaktansa direkt olarak bunu o sihir üzerinden gösterdiklerinde çok daha etkili bir şekilde anlaşılabileceğinden bahsediyor. And I can be really academic about that for a moment if you'd like. Biraz çok akademik konuşabilirim. Because this is one of my favorite parts. Çünkü bu benim favori kısmım. So when any of us experience trauma, Herhangi birimiz bir travma yaşamışsak, our brain, on the left side of our brain, beynimizin sol kısmı, is an area called Broca's. Broca's Broca's denir. is responsible for language Bu, yani beynimizin sol tarafı bizim dili konuşmamızı sağlar and interpretation of other people's movements and language. ve diğer insanların davranışlarını veya sözlerini yorumlamamızı sağlar. Left side. Beynin sol tarafı. When we experience trauma, the Broca's disengages. Bir travma yaşadığımızda beynimizin sol tarafı bunu işlevsiz hale getirir. Right brain is all nonverbal communication. Beynimizin sağ tarafı ise sözel olmayan taraftır. So that's the way we experience trauma, through our senses. Smell, sight, hearing, touch. We don't have words for trauma. Travmayı aslında 5 duyu organımızla We have yaşarız. feelings for trauma. It's like, how many of you have ever been in a situation where you hear a song Hanginiz bir ses, bir şarkı, and you hear music Bir şarkı duyduğunuzda and it brings back a memory, size bir hatırayı hatırlatıyor. right? Yes, all of us. You hear a song, you smell something Bir şey kokluyorsunuz and it brings back a memory. ve bir hatıra getiriyor aklınıza. Somebody touches you a certain way Biri bir şekilde, farklı bir şekilde size dokunuyor and it brings back a memory. ve bir hatıra getiriyor aklınıza. That's the way we experience trauma. Bu şekilde travmayı Because the yaşıyoruz. Broca's area, verbal communication, disengages. Çünkü sözlü kısım ayrılıyor, da sevmiyor. So in counseling, in therapy, what we have to do is re-engage the Broca's and give words to trauma, process trauma through words and bring those back together. Magic tricks, music, art, dance, magic, can all do those things because it brings emotions together with words and helps them process. Does that make sense? Yes. Okay. Thank you. I know that was a lot. That was a lot because there are terms, different terms. So can you just shortly explain one more time? The end? Yes. It takes feelings, it takes our senses, sight, sound, feelings. Mm-hmm. It takes that
and it merges Hislerimizi birleştiriyor. with language. Dille birlikte, kelimelerle birlikte hislerimizi birleştiriyor. And it helps us process trauma. Ve travmayı anlamamızı sağlıyor. Gives words to events. Olaylara kelimeler vermemizi sağlıyor. Yes. Aslında açıklamamızı sağlıyor bir şekilde. It makes sense. Okay, good. Thank you so much because it was one of the most gracious speeches I've ever heard. It was so funny, so entertaining. But I want to ask you a little bit special question. So how did you decide to combine the concepts of disabled children and magic tricks? Because it's a very funny way and it's a very good combination. I wanted to learn that. Sorumuz şöyle, Thank you so much. bir engeli olan özel bir çocukları sihir konseptiyle nasıl birleştirdiniz? I think the driving motivation was my own disability. And I saw how much magic made me feel better about myself. Aslında beni güdüleyen şey benim kendi deneyimimdi. Zaten bahsetmişti kendisi kaza yaşamış ve böylelikle bu sihirle beraber atlatmış. And then the first time I taught a child a magic trick, Bir öğrenciye ilk defa bir sihir gösterisi yaptığımda you could instantly see a difference in the way they thought about themselves. hemen anında onların kendi hakkında nasıl düşündüğü de konusunda bir farklılık They were more görürsünüz. confident. Kendilerine özgüvenleri artar. They were more social. Daha sosyalleşirler. But all of the underlying part of having to remember the steps and put them in the right order was very important. Ama tabii bunlar yani bu başarılar bütün magic yani sihir şeylerini numaralarını doğru bir şekilde yapar, sırasıyla yaparak. So gerçekleşir. it happened accidentally. Yani yanlışlıkla oldu. Ama tabii bu konseptler ortaya çıktı. Thank you all so much for spending your morning, your early afternoon with us. I really appreciate it. Hepinize zaman ayırdığınız için çok minnettarım. Bir duyuru yapmak istiyorum. Bu programımızın ilk kısmıydı. 5 saat daha Kevin'le birlikte olacağız. Amerika'dan kendisi yerine katılmış olacak. Yarın Amerika'ya tekrar geri dönüyor. Ama 5 saat online bir kısım var zaten. Orada tekrar sorusu kalan olursa sorabilir. Telegram grubundan sizlerle haberleşiyor olacağız. Eğitimin devamı, sınav kısımları, ödev kısımları ile ilgili oradan bilgilendirme yapacağız. Şimdi bir daha Kevin ne zaman gelir bilmiyorum. İsterseniz bir hatıra fotoğrafı çektirelim hep birlikte. Sahneye gelmek isteyenler buyursun gelsinler. Hep birlikte fotoğraf alalım. Ben şimdiden duyurusunu yapmış olayım kesin değil ama biz gelecek sene yine Kevin'i bu tarihlerde getirmeyi istiyoruz. Yine belki sizlerle işbirliği yaparız. O yüzden takipte kalın. Aynen. Thank you. Teşekkürler. Hocam yayını kapatayım mı? Tamam.